Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Bu videoda 20 Kasım'da gerçekleşecek Akrep yeni ayını mercek altına yatıracağız. Bakalım dünyaya nasıl etkileri olacak, ana temalar ne olarak gündeme gelecek ve burçlarınıza nasıl etkileri olacak? Tüm detaylarıyla yine dolu dolu bir içerik hazırlamaya çalıştım sizlere. Gelin hemen başlayalım. Çünkü biraz detaylıca inceleyeceğiz her zaman olduğu gibi. 20 Kasım 2025'te Türkiye Ankara saatiyle 9.46'da Akrep Burcu'nun 28. derecesinde Merkür kavuşumlu Uranüs karşıtlığıyla çok önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Yeni ayın Neptün ve Jüpiter'le de dikkate alınabilecek üçgen açıları söz konusu. 21 Eylül'de gerçekleşen güneş tutulmasını ayrıca tetikleyen bir derecede. O yüzden de Eylül ayında gündeme gelen olayların devamını, tekrarını bu yeni ay sürecinde gözlemleyebiliriz. Uranüs karşıtlığında gerçekleşecek olması yeni ayı bu nedenle oldukça çok önemli kılıyor. Sarsıcı konular, sarsıcı gündemler ve tabii ki deprem riskinin de oldukça yüksek olduğu bir yeni ay deneyimleme ihtimalimiz yüksek. En başta ekonomiyi konuşacağımızı söylemekte yarar var. Akrep Burcu daha çok ortak paraları temsil eder. 8. evi temsil ettiği için devletlerin, ülkelerin, hükümetlerin borçlarını, kabineleri, bu alanda gerçekleşecek değişiklikleri temsil eder. O yüzden de bu konuları çok daha fazla gündemde göreceğimizi düşünebiliriz. Özellikle son günlerde ben bu videoyu kayda başladığımda Almanya'nın da BRICS'e katılma, en azından toplantıya katılma kararı vermesi özellikle BRICS'in önemini dikkat çeken önemli bir gelişmeydi. Ülkelerin borçları, devletlerin sosyal yardım politikalarını, hükümetlerin kabineleriyle ilgili yine sarsıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Parayı ilgilendiren konularda gizli maddi ilişkiler ve suç gelirleriyle ilgili konuları oldukça gündemde görebileceğimizi söyleyebilirim. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Özellikle Türkiye haritasında yine 5. evde deneyimleyeceğimiz bir yeni ay olması sebebiyle de bu spor alanında son dönemlerde yaşadığımız bahis skandalıyla ilgili konularında çok daha derinlere ineceğini düşünebiliriz. Piyasalarda volatilite ihtimali yüksek olacak. Karşıtlık piyasalarda, bankacılıkta ve kripto paralarda daha fazla istikrarsızlık görülmesine yol açabilir. Boğa burcu doğal kaynaklara ve değerli metallerle bağlı olduğu için yine bu alanda da altın, gümüş gibi değerli metaller piyasasında büyük dalgalanmalar yaşanma ihtimali yüksek olacaktır. Bu tür bir volatilite Uranüs'ün Boğa burcunun son derecesinde bulunması nedeniyle de oldukça önemli gündemlerle, belki de işte kripto paralarla ilgili çok önemli kararların gündeme gelmesiyle de bağlantılı olabilir. Akrep sırlar ve Uranüs hakikati temsil ettiğinden dolayı da Merkür'ün Akrep burcunda Uranüs'ü karşıt açıyla görmesi sebebiyle de hakikatin ortaya çıkma ihtimali, hakikatlerin ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek olacak. Merkür zaten bu yeni ayın öncesinde de out of band, yani sınır dışı pozisyondaydı. Bu süreçte de zaten yine işte geçmişte yaşadığımız WikiLeaks benzeri olayların gündeme gelme ihtimali söz konusu olabilir. Bu gelişmeler bilgi sızıntıları şeklinde yine gündeme gelebilir. Sosyal medya ve internet bağlantıları konusunda gündemlerle karşılaşabiliriz. Geçen videomda bahsettim. Geçmişteki WikiLeaks tarzı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Uranüs Boğa Akrep aksı sismik aktiviteleri tetikleyecektir. Uranüs'ün Neptün'le 60'lık açısı olması ve yine Satürn'ün yeni ayı gören bir açıda olması deprem ihtimalini yükseltecek gibi görünüyor. Yeni ay haritasında çok fazla su enerjisi hakim. Özellikle 6 gezegenin su grubu burçlardaki yerleşimi denizleri çok fazla konuşabileceğimize işaret ediyor. Denizler, denizaltı kaynakları, özellikle Türkiye'de Akdeniz'deki kaynaklarla ilgili gündemler yeniden daha fazla gündeme gelebilir. Diğer taraftan tabii ki denizlerde depremler, denizlerdeki bazı olaylarla
talihsiz durumlarla da karşılaşılma ihtimali söz konusu olabilir. Kişisel anlamda, psikolojik anlamdaysa oldukça yoğun duygusal bir dönem deneyimleme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Kendimizi biraz bunalmış ve balık burcu enerjisiyle de biraz kaybolmuş, bir belirsizlik içinde de hissediyor olabiliriz. Ay Akrep Burcu'nda düşüşte olduğu bir pozisyonda, ancak bir taraftan da derin duygularımızı ve derinlerdeki gücümüzü, belki de hissiyatımızı da temsil edebilir. O yüzden de bu dönemde bir kriz yaşıyorsak aslında o derinlerdeki gücü ortaya çıkarabileceğimiz bir yeni ay ve bu sayede de mücadele edebileceğimiz bir yeni ay deneyimlememiz de söz konusu olabilir. Diğer taraftan ay halkı temsil ediyor. Ay kontrol dışında bu yeni ay sürecinde, bu da yine önemli bir detay. Ayın sınır dışında olması, ayla bağlantılı, denizlerle bağlantılı konularda işlerin rayından çıkma ihtimali de mümkün. Özellikle halkları temsil ettiğinden dolayı ay, bu süreçte Uranüs'te de karşıt olacağından dolayı halkların isyanının tetiklenme ihtimalinin de yine oldukça yüksek olduğunu bizlere düşündürüyor ve geçmiş aylarda tutulma sonrasındaki döneme de baktığımızda halkların, isyanların, belki de devrim niteliğinde halk hareketlerinin dünyanın gündemine fazlasıyla geldiğini gözlemledik. Bu yeni ayda bunun devamını getirebilir. Yeni ay Akrep Burcu'nda, yani Zodyak'ın 8. evinde gerçekleşecek. Bu da 8. ev, yani kralın tahttan indirilmesi, bir kralın veya bir yöneticinin kral pozisyonunda olabilecek, işte bir devlet yöneticisinin de vefatı ile ilgili gelişmeler gündemde olabilir. İşlerde karışıklık, yine hükümet, devlet yöneticilerinin kabineleriyle ilgili alanlarda karışıklık ihtimali de yüksek olacaktır. Yalan yere şahitlik ve akıl hastalıklarıyla ilgili konular, ruh sağlığıyla ilgili konularında bu dönemde daha fazla gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Beklenmedik hava koşulları ve ani bastıran yağışlara karşı dikkatli olunması gerekecek. Yine Merkür ve Uranüs'ün de karşıt açıda olacak olması şiddetli fırtınaları da tetikleyebilir. Ay sonu Mars'ın da sınır dışında seyredeceğini dikkate almamız gerekecek. Çünkü savaş enerjisi, Mars'ın Yay burcunda sınır dışına çıkması çok da olumlu sonuçlar getirmeyebilir önümüzdeki süreçte. Eylül'deki güneş tutulması sonrası hangi konular gündeme geldi? Buna da kısaca bir başlıklar halinde bakalım. İsrail-Filistin arasındaki çatışma, savaş ve burada ateşkes söz konusu oldu. Açıkçası İsrail'in önümüzdeki dönemde yeni ayla birlikte bu ateşkesi ihlal edeceğini ve belki de yeni hedeflere odaklanabileceğini, bu Filistin'de olabilir, İran'da olabilir, ama büyük ihtimalle Filistin'e olan saldırılarını yeniden artıracak gibi düşünebiliriz. Hindistan ve Pakistan arasında belki gergin bir enerji olabilir, yine sınır çatışmaları, ancak özellikle Pakistan ve Afganistan arasında ciddi bir çatışma ihtimali, yeni kıvılcımlanabilecek bir çatışma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Doğal afetler dünyanın gündeminde önemli ölçüde yer aldı tutulma sonrasında ve bu doğal afetlerinde yine yeni ayla birlikte ciddi şekilde tetiklenebileceğini söyleyebiliriz. Amerika'da halka yönelik saldırılar fazlasıyla gündemdeydi. Merkür'ün de yine geçen videoda bahsetmiştim. Merkür'ün sınır dışında olduğu dönemlerde bu gibi etkileri daha sık gözlemliyoruz Amerika'da. Bu gibi olaylarla yeniden karşılaşabiliriz. Fransa, Nepal ve diğer ülkelerde de halkın isyanı, protestolar gündemdeydi. Bu gibi durumlarla tekrardan karşılaşabileceğimiz bir yeni ay ihtimali. Esas mesele ise Amerika, Rusya, Amerika-Çin arasındaki büyük ticaret savaşı olacak ve yine burada işte tarifler, vergiler, bu gibi gümrükle ilgili konuları çok fazla konuşacağımız bir yeni ay dönemine giriş yapıyoruz. Akrep burcu temalarına da bir bakmak, aslında bu yeni ayla birlikte ne gibi temaların ön plana çıkabileceğini bizler için netleştirecektir. Ay halkları temsil ediyor. Ay Akrep burcunda olduğu zaman ve bu gibi önemli gökyüzü olaylarıyla karşılaştığımız zaman halkın zarar görebileceği olay ve durumların daha fazla tetiklendiğini gözlemliyoruz. Özellikle kıtlık, kavgalar, çatışmalar, çekişmeler, isyanlar,
yine denizciler ve denizle uğraşanların zarara uğradığı durumlarla karşılaşılma ihtimalinde yükseliş gözlemleniyor. Tekrardan altını çizmekte yarar var. Bu yeni ayda Akrep Burcu'nda 4 gezegen bulunuyor. Jüpiter, Yengeç ve Satürn'le Neptün Balık Burcu'ndalar. Uranüs'ün Neptün'de 60'lığı ve 29 derecede bir 60'lık açısı gerçekleştirmesi de yine oldukça önemli krizler, kritik kararlarla karşılaşabileceğimiz bir yeni ay sürecinde olacağız. İz düşümü haritasında yeni ay hattının Meksika, Hindistan üzerinden geçiyor olması, bu bölgelerde yaşanabilecek doğal afetler ve Pakistan'la Hindistan arasında belki bir gerilimi yine tetikleyebilir burada, ama daha fazla özellikle natal haritaları üzerinden ilerlediğimizde de Pakistan ve Afganistan üzerinde ciddi bir çatışma ihtimalinin olduğunu gözlemliyoruz. Kişisel anlamda yenilenme ve dönüşüm olarak Akrep Burcu enerjisini hissedebiliriz. Korkusuz olacağız. Akrep Burcu'nda aldığımız enerjiler bizi daha korkusuz kılar, daha mücadeleci kılar. O yüzden de zorlanmayacağız bir şeylerle mücadele etmekten, cesur olabileceğiz. Duygusallık noktasında yoğun bir enerji hissedeceğiz. Az önce de belirttiğim gibi su gruplarında yoğun bir enerji alacağımızdan dolayı sezgilerimizin oldukça yüksek olacağı bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Romantizmle ilgili, finansla ilgili konularda tabii ki yine ön planda olacaktır. Özellikle miraslar, vergiler, sigorta ve okült alanlarla ilgili konularında daha fazla ön planda olacağını söyleyebiliriz. Türkiye ana haritasına baktığımız zaman Yay burcunun yükseldiğini gözlemliyoruz. Türkiye ülke haritasında Yay burcu 6. eve işaret ediyor. Yani askeri konular, savunma, donanma, çalışanlarla ilgili konular, sağlık sektörüyle ilgili konular, tüm bu alanlarla ilgili önemli gelişmelerle karşılaşabileceğimiz bir yeni ay süreci olacağına işaret ediyor. Hastalıklarla, belki biraz salgınlarla yine bu dönemde mücadele etme ihtimalimiz olacaktır. Gıdalar, çalışanlar, ticari alan, yine maden ürünleri, depolanmış ürünlerle ilgili konuların çok daha fazla gündemde olacağını, yine devlet memurlarıyla ilgili konuların çok daha fazla gündemde olacağını, küçük hayvanlar, evcil hayvanlarımızla ilgili konularında gündemde olacağını düşünebiliriz. Yeni ay ise 11. evde gerçekleşeceğinden dolayı meclis, belediyeler, anayasa, uluslararası işbirlikleri, birliklerle ilişkiler konusunda önemli gelişmelerin gündemde olabileceğini, bu konular temelinde yine ani, beklenmedik ve kontrol dışı gelişmeler, yine bu konu başlıkları temelinde de bilgi sızıntıların, ifşaların gündeme gelme ihtimali söz konusu olacaktır. Öte yandan Türkiye ülke haritasının 5. evine denk gelen bu yeni ay Jüpiter'le kavuşumda gerçekleşiyor. Yabancı kurların kontrol altına alınmasının yeniden gündeme getirecek bir yeni aydan bahsedebiliriz. Yeni ayın Neptün'le olan üçgeni ve aynı Neptün'ün natal ayımızla olan karesi denizlerle ilgili konularda gizli saklı gündemler, anlaşmalar, perde arkası işlerin ortaya çıkabileceğini bizlere düşündürüyor. Yine burada kontrol dışı gelişmeler, denizler ve deniz kaynaklarıyla ilgili olumlu veya olumsuz gündemlerle karşılaşma ihtimalimize işaret edecek. Yine karasularımızdaki kaynaklarla ilgili konular gündeme oturabilecek gibi duruyor. Yeni ay ve Neptün'ün üçgen açısı, Uranüs karşıtlığı, spor camiası, sanat camiasına yönelik operasyonlar, belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili skandallara açık gelişmeler ve bilgi sızıntılarını da yine beraberinde getirebilir. Geçtiğimiz günlerde bu gibi durumlarla karşılaşmıştık. Bunların sürecini daha fazla yine gündemimizde görebileceğiz gibi duruyor. Temel olarak 5. evimiz etki aldığından dolayı para, borsa, finans, bankacılık, spor, sanat alanındaki sarsıcı gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz yüksek olacak. An haritasına dönecek olursak burada yine 3-5 ev aksında Neptün-Uranüs etkileşimi denizlerdeki komşularımızla bağlantılı çok kritik gelişmelerin gündeme gelme ihtimaline işaret ediyor. İz düşüm haritasında yeni ay hattının Hindistan-Afganistan hattı üzerinden geçmesi ise bu ülkeler arasındaki gerilimin artabileceğine işaret ediyor. Afganistan ve Pakistan arasında bir çatışma ihtimali
yüksek görünüyor. Özellikle Pakistan haritasındaki Mars etkisinin güçlü olması, yeni ayın 4-8 ev aksında Uranüs ve Satürn'ün desteklemesi hem natal hem de transit Mars'ın ay düğümleriyle olan kontağı ve ilerletilmiş haritasında da yine Mars'ın tetiklenmesi çatışma ve savaş ihtimalini yükseltiyor. Yine Afganistan ilerletilmiş haritasında da Mars'ın yükselen noktasında olması özellikle bu ülkenin de yine bu dönemde savaşın içerisinde olabileceğine işaret ediyor. Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim ön plana çıkabilecek gibi. Amerika haritasına baktığımız zamansa burada 12. evlerinde bir yeni ay deneyimleyeceklerini ve derin ekonomik yapılarına gizli müdahalelerin söz konusu olabileceğini, bu yeni ayın ekonomilerine farklı bir yön vereceğini, gelişmeleri beraberinde getirebileceğini de düşünebiliriz. Ayrıca yeni ayla birlikte hala uluslararası ticaret vergileriyle ilgili gündemlerin Amerika'nın gündeminde olacağını ancak ülkenin dış borçlarının da bu süreçte artabileceğini ve bu dönemdeki ekonomik girişimlerden de zararlı çıkacak olanın yine halk olduğunu gözlemleyebileceğiz. Amerika'nın ilerletilmiş haritasına baktığımızda da yine çatışma ve askeri enerjinin yükseldiğini gözlemliyoruz. Özellikle sınır komşuları ve iç çatışmalar bu dönemde zirve yapabilir. Profeksiyonunda da yine ikinci evlerinin dönemi olması ekonomik bir krizin ve bu krizin tetikleyeceği halk hareketlerine işaret ediyor. İsrail haritasında yeni ayın 11. evlerindeki Mars'ı tetiklemesi, uluslararası işbirlikleri temelinde mücadele etmek durumunda kalabileceklerine ve yine gündemde Filistin'le çatışmaların olabileceğine, ateşkes anlaşmasını ihlal edebileceği gündemlerle ilgili olur. Dış ülkelerle ilişkilerinin bu süreçte ciddi şekilde sarsılma ihtimali söz konusu olabilir. Aralık ayıyla birlikte İsrail'in yeniden atağa geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Fransa'ya, Avrupa'ya bakacak olursak Fransa yeni bir hükümet kriziyle karşılaşabilir. Halkın yeniden ayaklandığı süreçler tetiklenebilir. Almanya haritasında ciddi bir etki yaratmayan yeni ay 5-11 ev aksında gerçekleşecek. Para, borsa, finans, meclis gibi konuları gündeme getirebilir ancak burada bu iki evde de Mars karşıtlığını yaşayacağından dolayı yeni bir hükümet krizinin de tetiklenme ihtimali söz konusu. Ayrıca ilerletilmiş haritasına da göz attığımız zaman göçmen yasasının gündemde tartışma konusu olacağını da söyleyebiliriz ancak bu şiddetli bir çatışmaya da evrilebilir. Yeni ayın ana temalarını ne gibi gündemlerle karşılaşma ihtimalimiz olduğundan bahsettik. Ülkelere kısaca bir göz attık, gündemlerinde nelerin yaşanabileceğine. Gelin şimdi burçlarınız özelinde yeni ay etkilerini değerlendirelim. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları 20 Kasım'da yeni ayı deneyimliyoruz. Akrep burcunun 28. derecesinde sabah saatlerinde. Bakalım bu yeni ay bizim için ne ifade edecek, hangi konulara vurgu yapacak? Detaylıca sizlere her zaman olduğu gibi açıklamaya çalışacağım. Akrep burcu demek sizin 8. ev konularınız demek. Bu da demek oluyor ki bizler alacak, verecek, nafaka, kredi, pasif gelirlerimiz, sosyal yardımlarımız, yine belki emekli maaşlarımız, ödediğimiz vergilerle ilgili konularda gündemlerle karşılaşabiliriz. Bu gündemler yeni bir şekilde karşımıza çıkabilir. Yeni olaylar hayatımıza dahil olabilir. Tabii ki 8. ev krizler, kayıplarla da bağlantılıdır. Burada Uranüs'ün de 8. evin karşısında 2. evde olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü Uranüs karşıtlığında önemli ciddi bir yeni ay deneyimliyoruz. Bazı konularda sarsıcı etkileri de beraberinde getirebilir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Özellikle 28 derecelerde de gezegen yerleşimleriniz varsa bu yeni ayı biraz dikkate almanız gerekecek sevgili yükselen koç burçları. Şimdi 8. ev konularında deneyimliyoruz bu yeni ayı. Dediğim gibi yeni ayla birlikte bizler bu konularda belki de yeni bir girişim, yeni bir mücadeleci girişim de yapabiliriz. Çünkü Akrep burcunda bir gezegen yoğunluğu var. Merkür burada, Güneş, Ay hepsi buradalar ve aslında bizi biraz da güçlü kılıyorlar. İçimizdeki derinlerde yatan o gücü keşfetmemizi de sağlıyorlar. İşte belirttiğim konularda alacak verecek, parayla ilgili konular, bu alanda
alanlarda bizler zorlayıcı bir durumla karşılaşırsak bu yeni ayda hem sezgilerimize güvenebileceğiz. Çünkü Su grubu burçlarda birçok gezegen etkileşimi var ve birbirlerini de üçgen açıyla görüyorlar. Yani bir taraftan sarsıcı bir etki alıyoruz bu yeni ayla birlikte ama diğer taraftan da su grubundaki gezegenlerin birbirini desteklemesi sebebiyle de hala olumlu derecelerinin aktif olduğunu gözlemliyoruz. Bu alanda ciddi, pozitif, güzel gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Diğer açıları da birazdan değerlendireceğim sizler için. Şimdi temelde 8-2 ev aksında biraz stresli bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Yani işte alacak, verecek, nafaka, kredi, eğer dışarıdan bir gelir elde ediyorsak, bir pasif gelirimiz söz konusuysa, bu bir kira geliri olabilir, bir sosyal yardım olabilir, emeklilik maaşı olabilir, herhangi bir şekilde elde ettiğiniz bir pasif gelir olabilir. Burada yaşanacak beklenmedik bir durum kişisel kazanç hanenizi zorlayabilir gibi duruyor. Yeni bir durum açığa çıkabilir bu yeni ayla birlikte. Ancak dediğim gibi Akrep Burcu'nda özellikle ayın bulunması, diğer gezegenlerin bulunması, Merkür'ün bu alana gerilemiş olması ve yine bu yeni ayla kavuşum derecelerinde olması da hem bize içsel bir güç verecek, mücadele etmemizi kolaylaştıracak. Yine Merkür'ün Akrep Burcu'nda Uranüs'le karşı karşıya gelmesi de bir uyanış da sağlayacaktır. Evet, Merkür burada hem retro hem Uranüs'te karşıt açıda biraz zorlu bir pozisyonda aslında. Kendi enerjisini belki çok iyi gösteremeyebilir gibi düşünebiliriz ama aslında biraz işte içe yönelip bazı şeyleri çok daha derinlemesine ele alıp bir uyanış yaşamamız için de bu Uranüs-Merkür karşıtlığını da kullanabiliriz. Bir noktada evet stresli bir açı ama ben her zaman belirtiyorum, stresli açılar bizim bir yere yönlendirmeye, doğru yöne yönlendirmeye çalışıyorlar. O yüzden de bu yeni ayda alacağımız bu stresli açıda özellikle maddi konularda hangi yönde nasıl bir karar almamız, nasıl bir proje geliştirmemiz gerektiğini bize çok daha net gösterebilecek bir uyanışla yaşayabileceğiz diyebiliriz. Özellikle geleceğe yönelik yatırımlarınız işte özellikle yine 8. ev konularıyla bağlantılıysa bu alanda da ne yapmanız gerektiğini çok daha net görebileceğiniz bir yeni ay süreci deneyimleyebilirsiniz sevgili yükselen Koç burçları. Diğer taraftan bu yeni ayın dikkat çeken açıları Jüpiter ve Satürn'ün üçgen açısının hala aktif olması önemli bir etkileşim. 12 ve 4 ev aksında birbirini destekleyen bir açı. O yüzden ev, yuva, aile, emlak, taşınma, barınma, özel hayatla ilgili konularda çok yapıcı kararlar alabileceğiniz, aslında bu dönemi yine sizler iç dünyanızda yapıcı olarak değerlendiriyorsanız, kariyerinizle ilgili konulara odaklanıyorsanız bunun yararını gözlemleyebileceksiniz de diyebiliriz. Satürn sizin baktığımız zaman kariyer evinizi yönlendiriyor. Jüpiter'le olan bu üçgen açısı da belki kariyerde yükselme konularını da tetikleyebilir. Tabii ki konumları daha fazla özel hayatınıza işaret ediyor ama belki de görmek istemediklerinizle yüzleşmenin size bu dönemde iyi geleceğini ve kendinizi bir şekilde içten içe yapılandırabilecek aile, özel hayat ve kariyer alanındaki sorunlarınızı çok daha olumlu şekilde çözümleyebileceğiniz bir sürece de işaret ediyor olabilir. O yüzden de Jüpiter ve Satürn'ün üçgen açısı hala aktifken biraz kendimizle yüzleşmenin, gölge yanlarımızla yüzleşmenin, belki meslek, kariyer hayatımızda görmezden geldiğimiz ya da kontrolümüz dışında gelişebilecek olaylara biraz odaklanabilmemiz bizim hem kariyer hayatımızı hem de özel hayatımızı daha güvenilir bir duruma getirebilir önümüzdeki süreçte. Diğer taraftan Neptün ve Uranüs'ün de 12-2 ev aksında bir 60'lık açısı söz konusu, ancak 29. derecelerde olması oldukça kritik. Burada dikkatli olmamız gerekecek. Belki de parayla ilgili, kazançlarımızla ilgili, harcamalarımızla ilgili hedeflerimize, hayallerimize ulaşabilmek adına da önemli bir gelişmeyle karşılaşabiliriz. Burada her ne kadar olumlu bir açıdan bahsediyor olsak da Uranüs ve Neptün'ün etkileşimi para kayıplarını, özellikle Neptün'ün 12. evde olması,
Para kayıplarını da biraz gündeme getirebilir. Kişisel özbenliğimiz, kendi özbenliğimizle ilgili konularda da bize biraz bir uyanış getirebilir. Belki manevi değerlerimizin farkına varabiliriz daha fazla bu süreçte. İdeallerimizi fark edebiliriz. Belki de artık perde arkasında kalmış, çok gün yüzüne çıkaramadığımız, onlar için mücadele edemediğimiz ya da nasıl mücadele edeceğimizi bilemediğimiz ideallerimizle ilgili bize bir uyanış etkisi de getirebilir. Ama yine baktığımızda temelde daha fazla gelecek yatırımlarımız, gelecek hedeflerimiz, ideallerimizle ilgili de bize olumlu bir etki getirebileceğini söyleyebiliriz. Kritik bir karar alabiliriz ve bu dediğim gibi daha temelde, en temelde kazançlarınızla ilgili de olabilir. Sevgili yükselen Koç burçları. Merkür belirttiğim gibi kavuşumda bu yeni ay ile birlikte ve Uranüs'te karşıt. Özellikle yine bizler kardeş, kuzen, akraba ve uzak akraba ilişkilerine biraz dikkat etmek durumunda kalabiliriz. Bu ilişkilerimizle ilgili daha önce çözemediğimiz sorunlar varsa bunun çözümüne de bir noktada uyanabileceğimiz, bu sorunları nasıl aşabileceğimizi de yine çok daha netleştirebileceğimiz bir etkide alabiliriz. Evet, stresli bir açı ama bir noktada da bizde bir uyanış sağlayacak. Bunun altını tekrar çizmekte fayda var. Giriş kısmında belirtmiştim. Özellikle Jüpiter ve Satürn'ün de bu yeni ayı hala üçgen açıyla görmeleri, ev, yuva, aile, barınma gibi konulardaki krizleri çözme ihtimalimize destek sağlayacaktır. Diğer taraftansa kariyerimizle ilgili konularda öngöremediğimiz bazı sorunlarımız varsa, yapısal sorunlar varsa, sistemsel sorunlar da varsa bunları da artık yine daha net çözebileceğimiz, olumlu bir hale dönüştürebileceğimiz önemli bir yeni ay süreci deneyimleyebiliriz gibi duruyor sevgili yükselen Koç burçları. Venüs Akrep Burcu'nda biraz zararlı bir pozisyonda, zaten yine Boğa Burcu'nun temsilcisi olarak Akrep Burcu'nda olduğundan dolayı kazançlarımızla ilgili stresli bir yeni ay süreci deneyimleyebiliriz. Yine ilişkilerimizle ilgili de çok da beklediğimiz şekilde olumlu bir atmosferde ilerleyemeyebiliriz gibi duruyor. Para konularına zaten değindik. İlişkilerle ilgili konular riskli. Diğer taraftansa Güneş sizin 5. evinizi yönettiğinden dolayı bu yeni ayla birlikte özellikle flört hayatınızdaki bazı krizleri aşma ihtimaliniz de söz konusu olabilir ya da bu alanda yeni bir kriz de gündeme gelebilir. Bu enerjiyi siz kendi hayatınıza göre yönlendireceksiniz de diyebiliriz. Çünkü stresli enerjileri yönetmek biraz bizim inisiyatifimize kalıyor. Doğru yönde kullanabiliyorsak oldukça olumlu sonuçlar alabiliriz ama buna sadece bir kriz olarak bakarsak ve çözmek için uğraşmazsak orada sadece kriz olarak bizim için kendini bir sorun olarak ortaya koymaya devam edecek. Gökyüzünün yeni aydaki enerjileri sizin için bu şekilde olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları, yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyim. 20 Kasım'da gerçekleşecek, sizin karşı evinizde Akrep Burcu'nda 28 derecede gerçekleşecek olan yeni ayı değerlendiriyorum. Tabii ki bu yeni ayı karşıt açıyla göreceğinizden dolayı en fazla etkilenecek, belki de stres alacak olan burçlardan bir tanesi de siz olacaksınız ve yine Uranüs'ü de burcunuzda tekrardan kritik bir derecede ağırladığınızdan dolayı bu yeni ay sürecinde ciddi gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz sizin için daha yüksek olacak. Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yorum ve sorularınızı bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki her zaman sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. Bununla birlikte videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Hype seçeneğiniz aktifse de yine videonun daha geniş kitlelere önerilmesini destekleyebilirsiniz. Bu seçeneği de kullanarak herkese şimdiden teşekkürler. Geçelim yeni ayın etkilerine. Sizler dediğim gibi karşıt evinizde, yani 7. evinizde bu yeni ayı değerlendireceğinizden, deneyimleyeceğinizden dolayı da özellikle ilişkileriniz, uzun süreli birliktelikleriniz, ortaklı işleriniz, rekabetli olduğunuz konular, açık düşmanlar, yasal mevzularla ilgili deneyimleyebilirsiniz. Temel olarak sevgili yükselen boğa burçları,
Bu konularla ilgili tabii ki yeni başlangıçlar belki gündeme gelebilir ancak şimdi yeni ay haritalarında genellikle bunu söyleriz. Burada Uranüs'le birlikte karşıtlığı olmasından dolayı aslında yeni olayların belki de yeni bir uyanışın açığa çıkmasını sağlayacak yeni gelişmelerle karşılaşabileceğimiz bir yeni ay deneyimleme ihtimalimiz de söz konusu. Özellikle de burada Merkür ve Uranüs'ün de karşıt açıda olması, Merkür'ün yeni ayla kavuşum derecesinde olması bu ihtimali de artırıyor. Özellikle Merkür retro, Uranüs retro, bir diğer taraftan böyle bir karşıtlık daha fazla zihinsel bir uyanışı tetikleyecek ve bu yeni ayla birlikte bizler bir şeylere uyanıp bununla çok daha güçlü bir şekilde mücadele de edebileceğiz. Çünkü Merkür Akrep Burcu'na gerilemiş durumda. Ay bize yine o mücadeleci enerjiyi sağlıyor Akrep Burcu'nda. Güneş burada. Venüs burada ama çok zararlı bir pozisyonda olduğundan dolayı ve yeni ayla bağlantısı olmadığından dolayı onu çok hesaba katmıyorum. Ancak birçok gezegen bu alanda bulunduğundan dolayı zaten su gruplarında gezegen toplaşmaları olduğundan dolayı da bizler hislerimize güvenerek de yolumuzu çok daha net görebileceğimiz bir süreç deneyimleyeceğiz bu yeni ayda. O yüzden de içimizde çok ortaya çıkaramadığımız gücümüzü keşfetmeye çalışmamız gerekecek. Bu noktada da aslında Uranüs ve Merkür ve Uranüs yeni ay karşıtlığını deneyimleme ihtimalimiz de söz konusu olacak. Uranüs sizin kendi alanınızda, birinci evinizde olduğundan dolayı belki de bu süreçte kendinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili işte bu evlilik olabilir, boşanma olabilir, kendinize yeni bir kimlik katma gibi de değerlendirebiliriz. Bununla ilgili çok kritik bir karar verebileceğinizi de bizlere düşündürüyor. Özellikle Neptün ve Uranüs'ün de 60'lık açıyla birbirlerini görmeleri 11 ev aksında geleceğinize yönelik yatırımlarınız, sosyal çevre ilişkileriniz noktasında, hedef ve hayallerinizle ilgili konularda, kariyer kazançlarınızla ilgili konularda kritik bir dönemeçte olduğunuzu ve bu noktada da önemli bir karar alabileceğinizi düşünebiliriz. Evet, burada olumlu bir açı söz konusu. Belki de ideallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz, hayallerinizi nasıl yönlendirebileceğinizle ilgili ciddi, önemli, pozitif kararlar, gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz bu süreçte. Çünkü Neptün ve baktığımız zaman Jüpiter'in de hala yeni ay derecesiyle etkileşimleri kuvvetli. Özellikle Neptün'ün derecesi çok daha yakın olduğundan dolayı bu yeni ayla birlikte ideallerimizi gerçekleştirmek için içimizdeki gücü de biraz fark edebilir ve bunun için harekete de geçebiliriz. Yeni bir süreçte başlatabiliriz ve kritik ve son derece önemli bir karar da verebiliriz. Burada şuna dikkat etmemiz gerekecektir. Ben çünkü özellikle jenerasyon gezegenlerinin olumlu açılarını ters yönde de değerlendirmekte fayda görürüm. Uranüs ve Neptün'ün 29. derecelerde bu şekilde birbirlerini görmeleri, 1.60'lık açıyla da olsa birbirlerini net görmeleri, belirttiğim konularda yani kendinizle ilgili, imajınızla ilgili, gelecek hedef ve hayallerinizle ilgili belki de çok beklenmedik bazı kayıpları, vazgeçişleri de beraberinde getirebilir. Artık mücadele etmekten yılmışsanız bir noktada sizi vazgeçmeye, geriye dönmeye de yönlendirebilir. Ama bizim bu yeni ay haritasında esas odaklanmamız gereken, az önce de belirttiğim gibi, Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı. Bu bizde bir uyanışı sağlayacak. Belki evet biz stresten bahsediyoruz ama her zaman belirtiyorum, o stresli açılar bizi doğru yola yönlendirmek adına hayatımıza dahil oluyorlar. O yüzden de bizler bu yeni ayla birlikte kesinlikle bir uyanış yaşıyoruz. İçimizdeki gücü fark ediyoruz ve hedeflerimiz, ideallerimiz için yeniden yola koyulabiliyoruz. Sevgili yükselen boğa burçları, bu bilinçle hareket etmemiz yeni ay enerjisini doğru kullanma ihtimalimizi artıracaktır. Jüpiter ve Neptün'ün birbirlerini üçgen açıyla görmeleri, Jüpiter ve Satürn'ün yine birbirini üçgen daha net bir açıyla görmesi, gelecek hedef ve hayallerinizi planlama, programlama konularında size destek olacaktır. Özellikle geleceğinizle bağlantılı konularda problemler varsa, geleceğe yatırımlarınız, hedef ve hayallerinizi
nasıl gerçekleştirebileceğinizi çözemiyorsanız ve problemler yaşıyorsanız bu alanda da çok yapıcı, olumlu gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreç deneyimleyeceksiniz. Çünkü Satürn ve Jüpiter arasındaki açı net, gerçekten de bizi kariyerimiz, meslekte yükselme, kendimizi geliştirme, hedeflerimize ulaşma noktasında yapıcı bir şekilde destekliyor ve Neptün'ün özellikle bu yeni ayla destekleyici açısının olması da gelecek hedeflerimize nasıl ulaşabileceğimiz, belki de hatta bu noktada bir rekabet içerisindeysek, meslekte yükselme çabası içerisindeysek rakiplerimizi nasıl aşabileceğimiz noktasında da bize bir uyanış getirebilir. Çünkü 7. evimizde bir yeni ay deneyimliyoruz. Su grubunda gezegen toplaşmaları var. Yoğun bir duygusallık hissedeceğiz. Özellikle ilişkilerimiz temelinde belki de bir bunaltı da hissedebiliriz. Ancak burada hislerimize güvenerek çok doğru bir şekilde yolumuzu bulabileceğimizden de bahsetmek isterim. Evet, Venüs, yani sizin yönetici gezegeniniz Venüs'te Akrep Burcu'nda ve karşıt evinizde, ilişkilerde biraz zorlanabilirsiniz. Bu süreçte Venüs Akrep'te zararlı bir pozisyonda olduğundan dolayı ve hala burada yoluna devam ettiğinden dolayı özel ilişkiler, rekabetli olduğunuz konularda evet bir zorluk getirebilir ama işte o yeni ay enerjisini doğru kullanırsak bu zorlukları da yine çok daha rahat aşabileceğimiz bir süreçten geçeceğiz gibi duruyor. Maddi konularda Merkür'ün yeni ay ile kavuşumu size olumlu etkiler getirebilir. Uranüs'te karşıtlığı belki biraz stres yaratabilir ama yeni ay ile birlikte maddi konularda da yeni girişimler yapmaya açık olacağınızı belirtmekte fayda var. Biraz dikkatli olmamız gerekecektir tabii ki. Fikirsel çatışmalar veya çok da sıra dışı fikirlere kapılmama noktasında, yani gerçekleştiremeyeceğiniz hayallere kapılmama noktasında dikkatli olmalısınız. Aşk hayatınız, flört hayatınızla ilgili yine aynı şekilde düşünebiliriz. Yeni başlangıçlar yapabiliriz. Belki de artık işte zamanı geldi diyebileceğiniz bu probleminiz varsa hayatınızda, yani yeni ilişkilere çok sıcak bakamıyorsanız, belki size çok konforlu gelmiyorsa kısa süreli ilişkiler, bunu da belki nasıl aşabileceğinizi daha net görebileceğiniz bir yeni ay süreci deneyimleyebilirsiniz sevgili yükselen boğa burçları. Kariyerle ilgili konularda da zaten Uranüs'ün tetiklenmesi burada bize bu alanda da yeni gelişmelerle karşılaşma ihtimalimize işaret edecek. Belki biraz sarsıcı, fikirsel noktada zıtlaştığımız bir süreç deneyimleyebiliriz ama kariyerle ilgili de yine uyanış yaşayacağımız, belki kariyer alanımızla ilgili de kritik ve son derece önemli değişim, dönüşüm içeren bir karar alacağımızı da düşünebiliriz. Olumlu etkiler var. Tek stresli açı Uranüs'ün bu yeni ayı karşıt açıda görmesi, ama bu da bizi bir noktada uyandıracak ve ne yöne gitmemiz gerektiğini çok daha net görebileceğiz diyebilirim bir kez daha. Yeni ay etkilerini bu şekilde hissedebiliriz hayatımızda. Bunlar ihtimaller. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları, yeni bir yeni ay videosuyla daha karşınızdayım. Akrep Burcu'nun 28. derecesinde 20 Kasım'da önemli bir yeni ay deneyimliyoruz sabah saatlerinde. Bakalım bu yeni ay sizin için ne ifade edecek? Akrep Burcu sizin 6. evinize işaret ediyor. Çalışma hayatınıza mı odaklanacağız? Farklı konularda gündeme gelecek mi? Detaylıca aktarmaya çalışacağım ama öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ufak tefek çok detay gerektirmeyen sorularınız varsa biliyorsunuz ki yanıtlamaya çalışıyorum. Bazen bazı sorular oluyor. Aslında açıklamışımdır ama tekrardan soruyorsunuz. Biraz daha dikkatli izleyebiliriz ne demek istediğimi, ne anlattığımı ve bu sorularınızın cevabını aslında videonuzda da bulabiliyorsunuz. Şimdi yine videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanarak da yine daha fazla kişiye önerilmesine destek verebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Geçelim yeni ayın sizi nasıl etkileyeceğine sevgili yükselen ikizler burçları. Bu yeni ayın en önemli dikkat edilmesi gereken hususu
Uranüs'te karşıt açıda olması. Uranüs Boğa burcuna sizin burcunuzdan geriledi biliyorsunuz ve 12. evinize geçtiğinden dolayı da özellikle sizin 9. ev konularıyla ilgili konularda kontrol dışı gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz olan bir döneme işaret ediyor. Belki meslekte yükselme, sosyal medya girişimlerinizle ilgili, yurt dışı ile bağlantılı her konu, işte yerleşim, seyahat, belki ticari işbirlikleri olabilir. Tüm bu konularda işlerin biraz istemediğiniz gibi ilerlememesi söz konusu olabilir. Belki beklenmedik olaylar, durumlara karşı yine bu süreçte açık olabilirsiniz. Yeni ayla birlikte bu durumlar tetiklenebilir. Özellikle de gündelik hayatınızı etkileyen noktada bu etkiyi düşünebiliriz. İşte yurt dışında yaşıyorsanız gündelik hayatınız, bürokratik işlemler gibi konularda biraz işler rayından çıkabilir. Yeni belki de problemler, sorunlar gündeme gelebilir. Buna karşı biraz dikkatli olmamız gerekecek. Ancak burada şuna da dikkat etmemiz bizim için çok daha yararlı olacaktır. Evet, stresler söz konusu olabilir. Ancak Uranüs ve Merkür de bu yeni ayda karşıt olacaklar. Çünkü Merkür kavuşum derecesinde yeni ayla birlikte. Bizler bu yeni ayla birlikte aslında ya yeni ayın getirdiği olaylarla birlikte bir uyanış yaşayacağız, bir şeyleri fark edebileceğiz. O stresle artık ne yapmamız gerektiğini çok daha net anlayabileceğiz. Ya da yeni ayın sonrasında bizler, yeni ayın getirdiği olaylar sonrasında bizler yeni bir kararla yeni adımlar atabileceğiz de diyebiliriz. Yani o olayların getirisiyle birlikte bizler yeni bir kritik karar da alabiliriz hayatımızda. Bu olumlu yönde olacaktır. Neden diyecekseniz, çünkü zaten az önce dediğim gibi o Merkür-Uranüs karşıtlığı bizde bir uyanışı tetikleyecektir. Ve bununla birlikte Satürn'ün desteği, Jüpiter'in desteği, Neptün'ün desteğiyle birlikte bizler hayallerimizi, ideallerimizi gerçekleştirme noktasında çok daha emin, hislerimize de çok daha net güvenerek yolumuza devam edebileceğiz. Çünkü Neptün baktığımız zaman 29. derecede ve bu yeni ay enerjisini Uranüs'le aynı derecede net bir şekilde üçgen açıyla görüyor. O yüzden çok önemli. Kariyer hedeflerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili konulardaki hedeflerinizle ilgili, işte evlenme olabilir, yeni bir statü edinmekle ilgili olabilir, bu herhangi bir şey olabilir ama temelde kariyerinize odaklanacağınız ve bu noktada da nasıl ilerleyeceğinizle ilgili hem önemli bir uyanış yaşayacaksınız hem de bu hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi çok daha net görebileceksiniz diyebiliriz sizin için sevgili yükselen ikizler burçları. Çok şanslı da bir yeni ay deneyimleme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Evet, Uranüs ve yeni ay Merkür karşıtlığı bizi biraz yorabilir. Biraz beyin fırtınası yapmamız gerekebilir ama diğer taraftan şunu da unutmamakta fayda var. Giriş kısmında belirttim. Ay Akrep burcunda bize o içimizde çok da ortaya çıkarmadığımız gücümüzü de hatırlatacak. Bu etkiler o gücü de açığa çıkartacak ve bizler çok daha mücadeleci bir şekilde yolumuza da devam etmek için belki de harekete geçeceğiz diyebilirim. Merkür zaten Akrep burcunda konuları çok daha derinlemesine düşünmemiz için bize destek veriyor. Diğer taraftan Güneş de burada, yani iletişim konularında daha sağlıklı adımlar da atabiliriz. Güzel etkiler alacağımız bir yeni aydan bahsediyoruz kesinlikle. Evet, Uranüs'ü sadece bir uyandırıcı faktör olarak değerlendirmekte fayda var. Biliyorsunuz ben hep size geri gelince söylemeye çalışıyorum. Stresli açılar bizi yolumuzdan caydırmamak için, belki de doğru yolu göstermek için hayatımıza dahil oluyor. Burada neye uyanmak durumundayız yolumuzdan sapmamak için, bunu çok daha net görebileceğiz bu yeni ayla birlikte diyebilirim. Neptün ve yeni ayın uyumlu açısı zaten 6 ve 10 ev aksında olduğundan dolayı çalışma hayatımızda oldukça önemli ve pozitif gelişmelerle karşılaşabileceğiz. İdeallerimizi gerçekleştirebilmek adına aslında yine çok yaratıcı projelerde de yer alabiliriz gibi duruyor sevgili yükselen ikizler burçları. Yaratıcılığınızın da tetikleneceği bir yeni ay olacak. Kariyer temaları çerçevesinde özellikle yine Jüpiter ve Satürn'ün üçgen açısı aktif 2 ve 10 ev aksında
kariyerinizden, mesleki girişimlerinizden nasıl daha fazla para kazanabilirsiniz? Belki de bu kazançları nasıl uzun vadede daha stabil bir hale getirebilirsiniz? Bunu da yine daha net görebileceğiniz bir yeni ay süreci deneyimleme ihtimalimiz söz konusu. Diğer bir taraftan Uranüs ve Neptün'ün 60'lık bir açısı da var. Uranüs ve Neptün'ün 60'lık açısı da yine 12 ve 10 ev aksında birbirini buluyor. Burada kritik bir karar alacağımıza da işaret ediyor aslında kariyerimizle ilgili. Uranüs sizin 9. evinizi de temsil ettiğinden dolayı meslekte uzmanlaşma, yükselme, daha bilinir olmakla ilgili de belki de çok önemli bir kritik kararla alabileceğinizi düşünebiliriz. Yine yurt dışı bağlantılı konularda da bu yanıtı içinizde bulabilir ve ne yapacağınızı da çok daha net görebilirsiniz gibi duruyor. Uranüs ve Neptün'ü jenerasyon gezegenleri olması sebebiyle biraz da zıt yönde de değerlendirmekte fayda var. Özellikle Uranüs'ün 12. evde bulunması bir noktada hedeflerinizden vazgeçmeye de çok yakın olabilirsiniz bu süreçte. Bu yeni ay haritasına baktığımız zaman 29. derecelerde Neptün vazgeçmekle, bırakmakla, biraz da akışına bırakmakla ilgili olabilir. O yüzden hedeflerinize çok yaklaşmışsanız belki biraz zorlanıyor olabilirsiniz. İşler yeniden sarıyor olabilir Uranüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte. Unutmayın ki Uranüs yeniden sizin burcunuza gelecek. O yüzden bu süreçte kritik bir karar alacaksanız bu yolunuza devam etme yönünde olsun. Sizi zorlayan konular, durumlar her zaman hayatınıza dahil olabilir ama Uranüs son kez Boğa burcuna geçiş yapmış durumda. Hatta size burada belki de o içsel yapılanmanız, içsel uyanışınız için de size son bir kez bir şans veriyor olabilir. Bunu bu yönde değerlendirin. Yani hedeflerinizi gerçekleştirmek için neler yapmanız gerekiyor? Hangi kontrol dışı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz? Buna biraz uyanık olun demek istiyor da olabilir. Bu yönde değerlendirirsek bizim için daha faydalı olacak. Gökyüzünde zaten bir büyük üçgen açı kalıbı hala aktif pozisyonda. Özellikle su grubunda hislerimize de güvenerek yolumuza çok daha güvenli bir şekilde devam edebileceğimiz bir yeni ay süreciyle karşı karşıyayız. Jüpiter ve Satürn'ün üçgen açısı kariyer ve maddi konularda bize güzel fırsatlar getirebilir. Mutlaka değerlendirin bu yeni ay sürecinde. Diğer taraftan zaten yeni ayın Neptün'le olan üçgen açısı da hedeflerimize ulaşmak için kariyer hayatımızla ilgili bizi destekliyor. Aşk hayatımızla ilgili bu süreçte belki sorumluluklar bizim için yorucu olabilir. Akrep burcunda ilerleyen bir Venüs bizim için çok da istediğimiz gibi çalışmayabilir. Yine Jüpiter'in ikinci evinizde olması da ilişkide maddi konularla ilgili ya da ilişkide yine uzun süreli birliktelikleriniz, evliliğinizle ilgili konularda da önemli ve pozitif gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz de söz konusu olabilir sevgili yükselen ikizler burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, yeni bir haftada yeni ay videosuyla karşınızdayım. 20 Kasım'da Akrep burcunun 28. derecesinde Uranüs karşıtlığı Merkür kavuşumuyla önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bize ne gibi mesajları olacak? Her zaman olduğu gibi detaylıca aktarmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ufak tefek sorularınız varsa biliyorsunuz ki her zaman size yanıt vermeye çalışıyorum. Yine aynı zamanda videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve diğer taraftan da Hype seçeneği hesabınızda aktifse bunu kullanabiliyorsanız videonun daha geniş kitlelere önerilmesine de destek verebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Yorum ve önerilerinize de her zaman açığım biliyorsunuz. Gelelim bu yeni ayın sizin için ne ifade edeceğine. Sizler bu yeni ayı 5. ev konularında deneyimleyeceksiniz sevgili yükselen yengeç burçları. 5. ev konularımız aşk hayatımız, flört hayatımız, çocuklarımızla ilişkilerimiz, kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız yeteneklerimizle ortaya koymaya çalıştığımız alanlara işaret eder. Risk aldığımız alanlara işaret eder. Bu
Aslında risk dediğimiz zaman bir adım atarız, bize getirisinin ne olacağını çok kestiremediğimiz bir alandır. İşte bu aşk hayatımız, yani bir ilişkiye başlarız. Devamı nasıl gelecek bilemeyiz, çocuk sahibi oluruz, çocuğumuzun geleceğini çok kestiremeyiz veya herhangi bir konuda yine yeteneklerimiz dahilinde olsun ya da farklı bir alanda olsun yeni bir adım attığımızda devamının nasıl geleceğini %100 bilemeyiz. O yüzden hani riskli girişim diyoruz. Bu alanlarda bir yeni ay enerjisi hissedeceğiz. Şimdi sporla ilgili konular da burada değerlendirilebilir. Biraz da spekülatif konular da, yani asılsız söylentiler gibi durumlar da bu alanda değerlendirilebilir. Yeni ay enerjisini bizler bu konu başlıkları temelinde hissedeceğiz. Tabii ki ay burada güçlü bir pozisyonda. Eğer bu alanlarda bir problemle karşılaşıyorsak ayın Akrep Burcu'nda içimizdeki o gizli gücü tetiklemesiyle birlikte bizler çok daha mücadeleci bir ruh haliyle, yine Merkür'ün bu alanda bulunması sebebiyle çok daha derinlemesine düşünerek doğru kararlar alma potansiyeline sahip olarak yolumuza devam edeceğiz yeni ayla birlikte. Şimdi yeni ayla birlikte bizler genellikle yeni kararlar, yeni girişimler yapmak için uygun tarihlerdir deriz ama bu yeni aydaki enerjiyi nasıl yönlendirmemiz gerekecek? Bunu da iyi anlamamız lazım. Şimdi Uranüs'te karşıtlığı var ve bu Uranüs karşıtlığı Merkür'le de karşıt. Aslında bizler beklenmedik bir olayla karşılaşabiliriz bu yeni ayla birlikte. Merkür ve Uranüs karşıtlığı da zihinsel bir uyanışı bir noktada tetikleyebilir. Evet, zihinsel anlamda bir stresten de bahsedebiliriz burada. Bir kriz tetiklenebilir. Belki de kendinizle ilgili neyi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor, bunu birazdan net görmenizi sağlayacak bir durumla karşılaşabiliriz. 5-11 ev aksı özellikle geleceğinizle ve bugün yaptığınız girişimlerinizle bağlantılı, belki de çekişme ve çatışma içeren bir durum da söz konusu olabilir. Yani bugün yaptığınız bir girişim geleceğiniz için, sizin için ne kadar yararlı olacaktır, ne kadar zararlı olacaktır? Bunu biraz değerlendirme ihtiyacı duyabileceğiniz bazı durumlar söz konusu olabilir. Ancak dediğim gibi bu bir uyanış sağlayacak. Çünkü Merkür de Akrep Burcu'nda, retro harekette, Uranüs'te, belki de daha önce yaptığımız bir hatayı da düzeltme şansımız söz konusu olabilecek. Çok daha derinlemesine ele almamızda mümkün olabilecek bir uyanış yaşayacağız ve bu uyanışla birlikte işte yeni ay enerjisini tam da bu noktada yeni adımlar atmak için, bu doğrultuda yeniden mücadele başlatmak için de değerlendirme şansımız olacak diyebiliriz sevgili yükselen yengeç burçları. Merkür belirttiğim gibi 5. evinizde, ay burada, güneş burada. Venüs'te baktığımız zaman, yani 11. evinizin yönetici gezegeni Venüs'te yine 5. evinizde. Burada biraz zararda, yani geleceğimize yönelik konularda bizler çok pozitif etkilerle karşılaşmayabiliriz bu süreçte. Ancak Uranüs ve Merkür'ün karşıtlığı sayesinde bir uyanış yaşayıp bu noktada da yeni adımlar atabileceğiz. Özellikle hedeflerimiz, ideallerimizi gerçekleştirmek için, belki de yeteneklerimizi geliştirmek için, meslekte yükselmek adına, yurt dışı bağlantılı konularda olaylara bakış açımızı, inançlarımızı değiştirmek ya da onlar için mücadele etmek adına da oldukça olumlu etkiler alacağımızı söyleyebilirim. Çünkü bu yeni ay Uranüs'te her ne kadar karşıt olsa da Neptün'le de bir üçgen açıyla ortaya çıkacak ve Neptün'le yapacağı bu üçgen açıda hedeflerimiz, ideallerimiz, inançlarımız uğruna mücadele edeceğimiz, onları gerçekleştirmek için yeni adımlar atabileceğimiz ve olumlu etkiler alabileceğimiz bir enerjiye işaret ediyor. Kaldı ki Jüpiter sizin burcunuzda, Jüpiter ve Satürn arasında da yine 1-9 ev aksında bir üçgen açı, net bir üçgen açı söz konusu. O yüzden yeteneklerinizi, meslekte yükselmenizi, belki işte mesleki kabiliyetlerinizi geliştirme, daha geniş kitlelere ulaşabilme konularda, uzmanlaşmakla ilgili konularda
Yurt dışı temelinde yine olumlu gelişmelerle karşılaşma noktasında güzel etkiler alabileceğinizi söyleyebilirim. Sevgili yükselen yengeç burçları, yapılandırıcı, hedeflerinizin peşinde, yeni projeler peşinde koşmanızı sağlayacak oldukça pozitif bir enerji söz konusu gökyüzünde. Evet, dünyada çok olumlu gelişmelerden bahsedemedik girişte ama kişisel anlamda bizim için çok pozitif, çok olumlu etkiler getirebilecek bir yeni ay potansiyelinden bahsediyoruz. O Merkür-Uranüs bizi biraz strese sokabilir ama o uyanış sayesinde bizler zaten yeni bir hareket başlatabileceğiz ve bu da oldukça olumlu sonuçlar getirebilecek sevgili yükselen yengeç burçları. Öte yandan Uranüs ve Neptün arasında da bir 60'lık açı söz konusu ve bu da 9-11 evaksına işaret ediyor. Yani yeteneklerimizi, becerilerimizi, mesleğimizde uzmanlaşma gibi konularımızı bizler geleceğe yönelik de değerlendirebileceğiz bu süreçte. Hatta bu konuda da belki de kritik bir karar alacağız. 29. derecede bir 60'lık açı söz konusu. Biraz bazı şartları zorladığımız takdirde de gerçekten hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına hem bir uyanış yaşayacağız hem de belki de sürprizli ama olumlu gelişmelerle de karşılaşabileceğiz. Burada jenerasyon gezegenleri olması sebebiyle şuna dikkat etmemiz gerekecektir. Ben her iki türlü de değerlendirmesini yapmak isterim. 29. derece öncelikle kritik bir derece. Uranüs, Neptün ikisi de çok pozitif etkileri olmayabilecek gezegenler. O yüzden de bir vazgeçiş, belki de karşımıza çıkacak sürpriz bir gelişme bizi vazgeçmeye de yönlendirebilir. Az önce belirttiğim konu başlıklarıyla ilgili. Burada biraz daha dişimizi sıkmamız gerekebilir. Eğer kendimize, hislerimize çok güveniyorsak zaten bu yeni ayla birlikte birçok gezegenin su grubunda bulunması o hislerimizin gücünü de açığa çıkaracak ve doğru yolu bulmamıza da destek olacak. Bundan dolayı da eğer bu süreçte biraz vazgeçmeye meyil gösterirsek ya da karşımıza çıkan durumlar bizi bu yöne ilerlemeye teşvik ederse vazgeçmemeye çalışın. Kritik kararlar alma, belki de hatalı kararlar alabilme yöneliminde de olabiliriz. Uranüs zaten Boğa burcunda çok uzun süre seyretmeyecek. İkizler burcuna geri döneceğinden dolayı bu süreçte de biraz direnmemiz bizim için yararlı olacaktır. Yeni ay Neptün'le güzel bir açı gerçekleştiriyor. Hedefleriniz için biraz daha mücadele bizi yine bu hedeflerimize çok daha fazla yakınlaştırabilecek diyebilirim. Genel olarak oldukça olumlu etkilere sahip bir yeni ay enerjisinden bahsediyoruz. Uranüs'ün yeni ay ve Merkür karşıtlığını dediğim gibi bir uyanış olarak algılamakta fayda var. Parayla ilgili konularda da yine yeni girişimler yapmaya açık olacağız. Bu uyanış sayesinde maddi konularda, aşk hayatımızla ilgili zaten 5. evde ağırladığımızdan dolayı bu yeni ayı girişim yapabiliriz. Diğer taraftan ilişkiler, evlilikle ilgili konularda, rekabetli olduğunuz konularda da yine avantajlı olacağınız bir süreç olacaktır. Mars Yay burcunda ilerlemeye devam ettiğinden dolayı da kariyerle ilgili konularda pozitif gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bu alanda da biraz yoğun bir süreç deneyimleyebiliriz. Özellikle yine belki çalışma hayatımızda yükselmeye çalışıyorsak, kendimizi geliştirmeye çalışıyorsak yoğun ve güçlü bir enerjiyle karşı karşıya olabiliriz. Zorlayıcı bir enerjiden bahsetmiyorum burada. Özellikle önümüzdeki süreçte Neptün ve Satürn'ün kariyer alanınıza geçmesiyle birlikte bu alanda da önemli gelişmelerle karşılaşacağınızı şimdiden belirtmekte yarar var sevgili yükselen yengeç burçları. Bu yeni ayın olumlu yönleriyle karşılaşmanız ve hedefleriniz uğruna mücadele etmeniz dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz ümidiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, yeni bir haftada yeni ay videosuyla daha karşınızdayım. Bakalım Akrep burcunun 28. derecesinde 20 Kasım'da gerçekleşecek olan yeni ay sizin için ne ifade edecek? Baktığımız zaman tabii ki Akrep burcu sizin 4. evinizi temsil ettiğinden dolayı aile, yuva, yerleşim, özel hayat, ebeveynlerle ilişkiler noktasında önemli gelişmeleri gündeme getirebilecek bir yeni aydan bahsedebiliriz. Temel olarak yeni ayın enerjisini olumlu olarak gözlemliyorum. Detaylıca açıklayacağım nedenlerini de.
Tabii ki bu yeni ayın en önemli dikkat çeken unsuru Uranüs'te karşıt açıda olması. Ancak Uranüs'te yeni ay değil sadece karşıt olan Merkür'de yeni ayla birlikte kavuşumda ve Uranüs'ü de tamamen karşısında bulacak. Bundan dolayı da aslında bizler bir noktada bir stresten dolayı, beklenmedik bir durumdan dolayı da uyanış yaşayacağız diyebiliriz. Ve bu uyanışla birlikte hedeflerimizi, hayallerimizi gerçekleştirmek için de bu noktada, bu konu temelinde belki de harekete de geçebileceğiz diyebilirim. Yine bunları da neye dayandırarak belirttiğimi sizlerle paylaşacağım. Az önce demiştim. 4. evimiz aile, yuva, özel hayat, belki evlat, yuva, barınma, kira, tadilat gibi konularla ilgili olabilir. Bu alanda yeni etkiler, yeni girişimlerde bulunabileceğimiz bir yeni ay süreci deneyimleyeceğimiz kesin. Özellikle Uranüs'ün burayı tetiklemesi, beklenmedik sürpriz gelişmelere açık olacağımız bir yeni ay deneyimleyeceğimizi de garantiliyor. Uranüs baktığımız zaman sizin 7. evinizi temsil ettiğinden dolayı zaten 4. evde de böyle bir etki alıyoruz, yeni ay etkisi. Demek ki daha fazla bizler evlilik, ilişki, özel hayat temelinde yoğun bir enerji alacağız bu yeni aydan sevgili yükselen aslan burçları. Özellikle Uranüs'ün 10. evinizde bulunması da tabii ki toplumsal statünüzle bağlantılı. Burada çok kariyerle ilişkilendiremeyeceğim ben açıkçası Uranüs'ün 10. evde bulunmasını. Daha fazla işte ilişkiniz, evliliğiniz, birlikteliğiniz, buradaki statünüzle bağlantılı bir Uranüs olarak yorumlayacağım ben bunu. Ve evliliğiniz, ilişkiniz, özel hayatınız ekseninde bir uyanış yaşayacaksınız. Belki bir fikir ayrılığı, bir fikir çatışması sonucunda da aslında yeni bir adım atmanız gerekliliğini fark edebileceksiniz de diyebiliriz bu noktada. Bu illaki Uranüs'ün işin içinde olmasından dolayı olumsuz bir karar olacak anlamına gelmiyor. Aksine burada belki de işte evliliğinizi, ilişkinizi kurtarmak adına nasıl yeni bir adım atabileceğinizi ya da bu alandaki sorunları nasıl çözebileceğinize yönelik bir uyanış olarak da deneyimleyebiliriz. Çünkü yeni ayın diğer açılarına baktığımız zaman oldukça pozitif etkilerden bahsediyoruz. Özellikle Neptün'le olan üçgen açısı bizim için çok önemli. Çünkü ilişkinin problemlerini, krizlerini çözmek için gerçekten sizi harekete geçirecek bu noktada. Jüpiter'le de Satürn'ün yine üçgen açıda olması belki de işte o kendinizle yüzleşmenizi sağlayacak yapıcı bir etkiyi doğuracaktır. Jüpiter, Satürn 8-12 ev aksında birbirlerini gördüklerinden dolayı da kendinizle ilgili aslında değişmek, dönüşmek, belki de olaylara farklı açıdan bakmak ya da vazgeçmeniz gereken bazı alışkanlıklarınız, davranış şekillerinizi burada düzeltmeniz için size bir fırsat verebilecek de diyebiliriz. Jüpiter'e baktığımız zaman yine 5. evimizi ve 8. evimizi yönettiğinden dolayı da tamamen aşk, ilişkiler konularında bizler neleri değiştirip dönüştürmek durumundayız? Gölge yanlarımız ne? Yüzleşmemiz gereken yönlerimiz ne? Özellikle krizlere, problemlere sebebiyet veren yanlarımız ne? Bunları görerek ilişkimizdeki sorunları çözmek için bu yeni ay sürecini oldukça pozitif bir şekilde değerlendirebiliriz sevgili yükselen aslan burçları. Bizim için oldukça olumlu etkiler getireceğini söylemekte yarar var. Zaten temel olarak baktığımızda hala gökyüzünde uzaklaşan açılar orbunda olsa da Jüpiter, Satürn ve bu yeni ayın birbirlerini büyük bir üçgen açıyla görmeleri de destekleyici, yapıcı ve hedeflere yönelik olarak harekete geçirici bir enerjiyi açığa çıkarıyor. Dediğim gibi Uranüs'ün o karşıt açısıyla birlikte bizler bir uyanış yaşayıp özel hayatımızı şekillendirmek, hedefimizdeki gibi bazı şeyleri düzenlemek adına, sorunları çözmek adına harekete geçeceğiz de diyebiliriz. Merkür yine 4. evinizde bulunduğundan dolayı bu konulara çok daha derinlemesine ve yapıcı odaklanabileceksiniz. Ay Akrep Burcu'nda evet belki biraz zararlı bir pozisyonda ama Ay Akrep Burcu'nda o gizli gücümüzü ve mücadeleci gücümüzü de tetikleyeceğinden dolayı bu konular için harekete geçeceğimiz, mücadele edeceğimiz, belki de işte özel hayatımızı yapılandırabileceğimiz, ilişkimizdeki sorunlarımızı aşabileceğimiz
kendimizi de değiştirip dönüştürebileceğimiz olumlu yönde ve ilişkimizi yoluna sokacak şekilde değiştirip dönüştürebileceğimiz güzel bir etki alacağımızı belirtmekte yarar var sevgili yükselen aslan burçları. Temel olarak işte tam da bu sebepler dolayısıyla yeni ayın olumlu etkiler getireceğini söylemekte yarar var. Evet, Uranüs Merkür biraz bizi zihinsel anlamda zorlayacak ama bu zorlamaları ben her zaman sizlere belirttiğim gibi bizler hayatımıza yön verici etkiler olarak değerlendirmek durumundayız. Bir noktada bizi yolumuzdan sapmamak için dürten belki de enerjiler olarak da değerlendirebiliriz bu karşıt açıları. Diğer taraftansa baktığımızda Venüs de Akrep Burcu'nda seyrine devam ediyor. Venüs'ün Akrep Burcu'ndaki seyri de yine düşündüğümüz zaman kariyer evinizle ilgili konuları, toplumsal statünüzle ilgili konuları da biraz zayıflatıyor. Akrep Burcu'nda Venüs zararda. O yüzden özellikle kariyer ve toplumsal statü işte ilişki konularında biraz daha dikkatli olmamız gerekecek gibi duruyor. Parayla ilgili konularda da yine yeni başlangıçlar yapabiliriz. Çünkü Merkür bu yeni ayla kavuşumda evet güneşten dolayı yanık, retro, bir taraftan da Uranüs'te karşıt açıda yeni girişimler yapabiliriz ama kaybetme riskine karşı çok uyanık bir şekilde olmamız koşuluyla Merkür'ün pozisyonu biraz zararda. O yüzden maddi konularda da dikkatli hareket etmemiz gerekecek olan bir sürece ilerliyoruz sevgili yükselen aslan burçları. Yeni ayın gökyüzünün bizim için vaat ettikleri bu şekilde olacak. Bunlar tabii ki ihtimaller. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, yeni ay özel videosuyla daha karşınızdayım. Bakalım Akrep Burcu'nun 28. derecesinde 20 Kasım'da gerçekleşecek, Uranüs karşıtlığıyla gerçekleşecek, Merkür kavuşumuyla gerçekleşecek bu yeni ay bizler için ne ifade edecek? Akrep Burcu sizin için 3. ev konularına işaret ediyor. Bakalım 3. ev konuları neler? Özellikle kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde biraz dikkatli olmamız gerekebilir bu süreçte ama temel olarak en başta şunu söyleyeyim, hemen bir gergin enerji olmasın. Bence oldukça olumlu etkileri açığa çıkaracak olan bir yeni ayla karşı karşıyayız. Potansiyelleri de birazdan değerlendireceğim sizler için detaylı olarak. 3. ev kardeş, kuzen, yakın akraba, ticari girişimlerimiz, iletişim, ulaşım, eğitim temelindeki konular yine edebi becerilerimizle, el becerilerimizle ilgili konulara işaret eder. Tüm bu konularda yeni başlangıçlar yapmaya açık olacağımız bir yeni ayda deneyimleyeceğiz. Ama nasıl deneyimleyeceğiz? Şimdi Uranüs'te karşıt bir yeni ayla yüz yüzeyiz. Uranüs karşıtlığı burada bizi biraz strese koyacak ama nasıl koyacak? Merkürle karşıtlığı söz konusu. Çünkü Merkürle de kavuşumda bir yeni ay. Bu bizde bir uyanışı tetikleyebilir. Zorunlu bir uyanışı tetikleyebilir. Belki de bazı noktalarda fikir ayrılıkları olabilir. Bakış açımız, değer yargılarımız noktasında hatalı olduğumuzu anlayabiliriz. Belki bu stresli enerji işte bu hatayı anlamamız için bizi tetikleyecek de diyebiliriz ki ben her zaman sizlere belirtiyorum. Kare açılar, zorlayıcı açılar kişisel anlamda en azından neleri yanlış yaptığımızı görmemizi sağlar. Gitmemiz gereken yoldan sapma ihtimalimizi minimuma indirmek için bizi tetikler diye belirtmeye çalışıyorum. Bu yeni ay haritasında da aynen böyle olacak. Çünkü bir uyanış, bir stres, bir fikir ayrılığı, bir çatışma, beklenmedik bir durum. Özellikle bu belki de çalışma hayatımız, gündelik sorumluluklarımız ya da işte bu kişilerle birlikte paylaştığımız sorumluluklar, belki iş güç durumu söz konusuysa bu alanda bir uyanış yaşayacağız. Yani bir fikir ayrılığı, bir fikir çatışması, inançlar, değer yargıları noktasında bir çatışma, bir uyanışı tetikleyecek ve bizler bu uyanışla birlikte yeni bir adım atacağız sevgili yükselen Başak Burçları. Bu da işte belki o iletişim becerilerinizi kullanabileceğiniz, belki muhasebe yeteneğinizi kullanabileceğiniz, o detaycılığınızı kullanabileceğiniz ve bu sayede çok önemli pozitif yönde hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz güzel bir başlangıç yapabileceksiniz. Bunları neden söylüyorum? Çünkü yeni ayın Neptün'de de çok önemli ve derecesi çok yakın bir üçgen açısı söz konusu.
Bu üçgen açı sayesinde de sizler özellikle mesleki anlamda ortaklı işler veya ortaklı bir iş başlangıcı düşünüyorsanız, böyle bir hedefiniz varsa bu yönde güzel, olumlu bir enerji alacaksınız. Yine çalışma alanında rekabetli olduğunuz bir durum söz konusuysa, bir çekişme söz konusuysa bu çekişmede de sizi öne geçirecek, hedefinizi gerçekleştirmek için size destek olacak bir enerjiden bahsedebileceğiz. Yine ilişkinizde de iletişim sorunları varsa ya da akrabalarla ilişkiler sizin ilişkinizi biraz rahatsız ediyorsa, olumsuzluklar yaratıyorsa ilişkiniz içerisinde çevrenizdeki kişilerin temasları, burada da biraz dikkatli olmamız gerekecek. İşte bu sorunu da nasıl çözebileceğimiz noktasında önemli gelişmelerle karşılaşabileceğiz, hedefimize ulaşabileceğiz diyebilirim. Sevgili yükselen Başak Burçları, sizler açısından Merkür özellikle Akrep Burcu'nda size çok daha derinlemesine düşünme ve olayları çok daha derinlemesine ele alma kabiliyeti verecektir. Retro olduğundan dolayı da daha önce belki de değerlendiremediğiniz bu süreci değerlendirmeniz için size bir fırsat verecek zaten Uranüs'te retro. Diğer taraftan Ay Akrep Burcu'nda evet biraz zararda ama mücadeleci gücünüzü ve içinizde gizli kalmış o mücadeleci gücünüzü de açığa çıkaracak diyebiliriz. Bu yeni ayla birlikte o Uranüs'ün de tetiklemesiyle birlikte dediğim gibi işte bir uyanacaksınız. Ben bununla mücadele edebilirim ve hedeflerimi gerçekleştirmek için harekete geçebilirim de diyeceksiniz. Oldukça motive edici bir yeni ayla karşı karşıyayız açıkçası. Burada Neptün ve Uranüs'ün birbirlerini 60'lık açıyla görmesi de önemli. 7-9 ev aksında yine kendinizi geliştirme, bakış açınız olaylara, idealleriniz, evliliğiniz, yine belki ortaklı işler, meslekte yükselme gibi hedefleriniz söz konusuysa burada da destekleyici bir enerji alacaksınız. Hedeflerinizle ilgili sürpriz, olumlu, destekleyici gelişmeler karşınıza gelebilir. 29. derecedeler, yalnız buna dikkat etmemiz gerekecek. Bir de jenerasyon gezegenleri olması sebebiyle ben madalyonun diğer yüzünden de bahsetmek isterim. Çünkü jenerasyon gezegenleri biraz da negatif etkilerini göstermeye meyilli olabilir. Birbirleriyle bağlantılı olduklarında bu bir olumlu açı olsa da yine de dikkatli olmamız gerekebilir. Çünkü Neptün vazgeçmekle, bırakmakla da bağlantılıdır, kaybetmekle de ilişkilidir. Uranüs de yine burada sürpriz ve sarsıcı gelişmeleri gündeme getirebileceğinden dolayı ve bu derece 29. derece olduğundan dolayı da belki de birdenbire vazgeçmeye de müsait olabileceğimiz, açık olabileceğimiz beklenmedik bir durumun bizi hedeflerimizden, hayallerimizden vazgeçirme ihtimalinin de gündeme gelebileceğini söyleyebilirim. İşte tam da bu noktada hedeflerimizden, hayallerimizden vazgeçmemek için mücadele etmemiz gerekliliğini bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. Uranüs zaten son kez Boğa burcuna geçiş yapıyor ve belki de sizi son kez bir test edecek. O yüzden bu şekilde değerlendirmekte de fayda var. Zaten doğası olumlu bir açı ama olumsuzluklara karşı burada biraz dikkatli olmamız gerekecek gibi duruyor. Venüs'e baktığımız zaman o da 3. evinizde hem 2. evinizi temsil ediyor hem 9. evinizi temsil ediyor. Zararlı bir pozisyonda, o yüzden maddi konularda biraz istediğimiz gibi ilerlemeyebilir işlerimiz bu dönemde. Diğer taraftan yine yurt dışı bağlantılı konular, sosyal medya girişimleri, meslekte uzmanlaşma, belki yükselme gibi temalarda da biraz zorlanabiliriz. Akrep Burcu'nda Venüs'ün zararlı olması sebebiyle. Maddi konular temelinde yine belirttiğim gibi bunu biraz hissedebiliriz. Çalışma hayatımızla ilgili yine Uranüs ve Merkür'ün karşıt açıda olması, sizin yine Merkür'ün temsilcisi olmanızda burada bazı zıtlaşmaları beraberinde getirebilir ama yeni ayla birlikte işte tam da bu konularla ilgili olarak da yine yeni girişimlerde bulunabileceğimizi, aslında yine Neptün'ün de 7. evde bulunması,
Kariyerle ilgili, çalışma hayatınızla ilgili konularda da mücadeleci ve rekabetçi bir pozisyonda yeni girişimler yapabileceğinizi de bizlere düşündürebiliyor. Olumlu gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz mümkün olacak. O Uranüs-Merkür karşıtlığını bir uyanış olarak mutlaka değerlendirmeye çalışın derim. Jüpiter ve Satürn'ün de üçgen açısı 7 ve 11. ev aksında etkin. Bu da özellikle geleceğe yönelik beklentilerimiz, bu ilişkimizin, evliliğimizin geleceğiyle ilgili olabilir. Ortaklı işimizin geleceğiyle ilgili olabilir ya da bu dönemde rekabetli olduğumuz konularla ilgili başarılarımızın geleceğimizi nasıl şekillendireceğiyle ilgili önemli gelişmelerle de karşılaşabileceğiz. Jüpiter sizin baktığımız zaman 4. evinizi ve 7. evinizi yönettiğinden dolayı daha fazla da ilişkiniz, özel hayatınız, ev, yuva, yerleşim gibi konuların geleceğiyle ilgili de yapılandırıcı, olumlu, pozitif gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçte olduğunuzu belirtmekte de fayda var sevgili yükselen Başak burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, yeni ay videosuyla karşınızdayım. Akrep burcunda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Girişten söyleyeyim, olumlu pozitif etkilerle karşılaşabileceğimiz bir yeni ay. Evet, Uranüs'te karşıtlığı var, nasıl olumlu olabilir diyeceksiniz. Bunları tabii ki sizler için her zaman olduğu gibi detaylandırmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız, önerileriniz olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Mutlaka size cevap veriyorum biliyorsunuz. Yine videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve hype seçeneğini de kullanabiliyorsanız videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek de verebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Geçelim bu yeni ayın sizin için ne ifade edeceğine. Akrep burcu sizin 2. evinizi temsil ediyor sevgili yükselen teraziler. Bu da demek olacak ki bizler daha fazla maddi gündemlerle ilgili bu enerjiyi gündemimizde gözlemleyebileceğiz. Yani para konuları, harcamalar daha fazla ön planda olacak bizim için. 2-8 ev aksı tetikleniyor. Uranüs'ün sayesinde de Uranüs karşıtlığı söz konusu olduğu için burada da maddi konularda beklenmedik gelişmelere de açık olacağız ama haritanın bütününü değerlendirdiğimiz zamansa olumlu etkilerle karşılaşmaya da açık olacağımız bir yeni ayla karşı karşıyayız. O yüzden de Uranüs bizi hemen korkutmasın. Şimdi Uranüs Merkür'ü de karşısına alıyor. Merkür de Akrep burcuna gerilemiş durumda ve bu yeni ayla kavuşumda aslında. O yüzden de bizler Merkür-Uranüs karşıtlığı sayesinde bir uyanış deneyimleyeceğiz ve bu uyanış sayesinde de aslında yeniden nasıl harekete geçmemiz gerekliliğini çok daha net anlayabileceğiz yeni ayla birlikte. Zaten yeni aylar harekete geçme zamanıdır, yeni başlangıç yapma zamanıdır. Ama nasılını Merkür-Uranüs karşıtlığı bize aslında açıklıyor. Yani burada bir uyanış yaşayacağız. Merkür zaten Akrep burcunda konuları çok daha derinlemesine ele almamıza olanak sağlar. Uranüs'te de bu karşıt açısı ciddi bir uyanış getirecek bizlere. O yüzden de bu uyanış sayesinde bizler yeni bir adım atma ihtiyacı duyabileceğiz. Evet, belki bir stresle karşılaşacağız. Sonrasında yeni bir atılım yapma ihtiyacı duyacağız ama yeni atacağımız bu adımda oldukça olumlu etkileri hayatımıza getirebilecek. Çünkü aynı zamanda da yeni ayın Neptün'le üçgen açısının net olması hedeflerimiz doğrultusunda bize güzel, avantajlı bir fırsat verecek. Onları gerçekleştirmemiz adına da bize olanak sağlayacak. Kaldı ki Satürn her ne kadar biraz uzak bir ortta da olsa bu yeni ayı destekler nitelikte. Gökyüzünde yine su gruplarında da büyük bir üçgen açı kalıbı orkların uzaklaşmasına rağmen hala aktif. O yüzden de hedeflerimiz doğrultusunda güzel bir enerjiyi de açığa çıkaracak bir yeni aydan bahsetmek mümkün. Şimdi yeni aydaki detaylardan biri de ayın Akrep burcunda biraz zayıf bir pozisyonda olması, zararda olması ama ayın Akrep burcunda olması o gizli gücümüzü de mücadeleci gücümüzü de ortaya çıkaracak bir enerji olarak değerlendirilmeli. Ve işte tam da bu noktada yeni ayla birlikte içimizdeki o gücü de fark ederek ideallerimiz, hedeflerimiz doğrultusunda
yeni bir başlangıç yapabiliriz. Sizin para haneniz ve çalışma hanelerinizin tetiklendiği bir yeni ay söz konusu sevgili yükselen terazi burçları. O yüzden de çalışma hayatımızdaki yeni bir başlangıç hem kazanç hanemize güzel etkiler getirecektir, hem mesleğimizde genişleme, yükselme fırsatlarını getirecektir diye yorumlayabiliriz. Jüpiter zaten sizin 10. evinizde seyrine devam ediyor ve 6. evinizdeki Satürn'le de net bir üçgen açısının olması gerçekten de çalışma hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizi yapılandırmanızda size büyük bir katkı sağlıyor. Yeniden işinizde yükselme, mesleki konularda düzelme, yapılanma temaları ön planda olacak ve kariyerle ilgili sorunlarınızı çözebileceğiniz bir enerjide açığa çıkacak diyebiliriz. Yine Jüpiter'in de bu yeni ayı uzaktan da olsa üçgen açıyla görmesi kariyerle ilgili konularda da yeni başlangıçların size avantaj getirebileceği ihtimalini yükseltiyor. Merkür dedik sizin 12. evinizi yönetiyor, 9. evinizi yönetiyor ve yine bu yeni ayla kavuşumda tam da bu noktada işte meslekte yükselme, uzmanlaşma, daha bilinir olma, daha geniş kitlelere hitap edebilme konusunda size destek verecek. Bu noktada da daha önce kaçırdığınız fırsatları yeni ayda birlikte harekete geçerek yakalama imkanını da sunacak diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise Uranüs ve Neptün arasındaki o 29 derecelik 60'lık açı. Uranüs sizin 8. evinizde, Neptün ise 6. evinizde. Aslında belki de işte bu konular, yani çalışma hayatınız, gündelik sorumluluklarınız, çalışma arkadaşlarınızla veya çalışanlarınızla ilişkileriniz noktasında krizleri aşabilme detayında da size destek verecek bir enerji açığa çıkıyor. Burada ben iki yönde de jenerasyon gezegenleri olması sebebiyle değerlendirmek isterim. Bir vazgeçiş teması da vurgulanabilir. Yani karşınıza sürpriz bir kriz, sürpriz bir problem çıkarsa belki de sizi bir şeyler için mücadele etme noktasında vazgeçirici bir enerji olarak da değerlendirme ihtimaliniz olabilir. Burada 29. derecede olmaları gezegenlerin kritik bir karar verme temasına işaret ediyor. O yüzden de eğer hedefleriniz doğrultusunda mücadele ediyorsanız ama son noktada yine bir pürüz çıkıyorsa karşınıza, bu pürüz sizi hedeflerinizden vazgeçirmesin. 60'lık bir açı olduğunu unutmayalım. Destekleyici bir açı, belki olumsuz etkiler de getirme ihtimali var ama hedefleriniz için hala mücadele etmekte fayda var. Yeni ay haritası bizi bu noktada olabildiğince destekliyor sevgili yükselen terazi burçları. Bu bilinçle yeni ay enerjisini yönetmekte fayda var. Şimdi parayla ilgili konulara baktığımız zaman evet, sizler yeni bir başlangıç yapma ihtiyacı duyabileceksiniz. Hatta olumlu sonuçlar alabileceksiniz ama Venüs'ün en azından bu sürece kadar Akrep Burcu'nda bulunması da maddi konularda sizi biraz zorlayabilir. Zararda olması sebebiyle yine alacak verecek konuları, kişisel kazanç ve harcama konularında biraz stresler hissedebilirsiniz. Uranüs aşk hayatınızı temsil ediyor ve bu yeni ayla birlikte karşıt bir enerji. Burada belki de bu konularda da bir uyanış yaşayabilirsiniz ve flört hayatınıza, çocuklarınızla ilişki konularda kendinizi nasıl sahneye koymanız gerektiğiyle ilgili konularda ya da riskli girişimlerde bulunacağınızda nasıl hareket etmeniz gerekliliği noktasında da size o uyanış etkisini getirecek. Belki bu konularda da işte kritik bir karar almanızı sağlayacak da diyebiliriz yine. Kariyerle ilgili konularda zaten oldukça şanslı bir süreç geçireceğiz. Temel olarak yeni ayın etkileri bu şekilde hayatımıza yansıyacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, yeni ay özel videosuyla daha karşınızdayım ve sizin burcunuzda gerçekleşecek bir yeni ay söz konusu 28. derecenizde. Bakalım size nasıl etkiler getirecek? Daha fazla kendi özelinizde etkiler hissedebileceğinizi söyleyebiliriz. Uranüs karşıtlığı bizi biraz yorabilir gibi görüyor ama bunun da bizim için bir avantaj olduğunu belirtmekte fayda var. Olumlu etkilerle bezenmiş bir yeni ay haritasıyla karşı karşıyayız. Hemen gerilmeyelim. Detayları aktaracağım ama detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz.
Yine yorumlarınız, sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Diğer taraftansa yine videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak yine destek olabilirsiniz. Hype seçeneğini de kullanarak videonun daha geniş kitlelere önerilmesine katkı sağlayabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Gelelim yeni ayın etkilerine. Sizin burcunuzda dedik gerçekleşiyor bu yeni ay ve birinci evinizde gerçekleşiyor sevgili yükselen akrep burçları. Bundan dolayı da kendinizle ilgili yeni kararlar alabileceğiniz, belki de yeni başlangıçlar yapmaya çalışabileceğiniz önemli bir yeni ay süreci olabilir bu. Uranüs'te karşıtlığı söz konusu. Uranüs 7. evinizde bulunduğundan dolayı da aslında özellikle belki birisiyle hayat paylaşma, ilişki, evlilik, ortaklı iş ya da iş alanındaki çekişme ve çatışmalarla ilgili de bir uyanışı beraberinde getirecek. Bu alanlarla ilgili yaşayacağınız bu uyanış sayesinde de sizler yeni bir başlangıç yapma kararı alabileceksiniz şeklinde ben yorumlamaya çalışıyorum bu yeni ayı. Evet, çünkü Merkür'le bir karşıt açısı söz konusu. Merkür de yeni ayla kavuşum derecesinde. Merkür'ü de karşıt açıyla görecek ve Merkür Uranüs evet bir zihinsel gerginliği açığa çıkaracak ve bu gerginlik sayesinde aslında biz bu enerjiyi doğru kullanırsak bir uyanış da yaşayabileceğiz bir konuyla ilgili. Bu ne ile alakalı olabilir? İşte evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili bir krizi, bir problemi aşmakla alakalı olabilir. Yine maddi konularınızın geleceğiyle ilgili olabilir. Yatırımlarınız, pasif gelirlerinizle alakalı olabilir. Gelecek temalı konular, yani bu evlilik, ilişki, maddi konular, pasif gelirler, bu konuların ve sizin geleceğinizle bağlantılı olabilir. Yaşayacağınız herhangi bir stres bu konularda sizi yeni adımlar atmaya, yeni girişimler yapmaya, daha doğrusu hedefleriniz doğrultusunda yeni adımlar atmaya yönlendirecek de diyebiliriz. Peki bunu neden söylüyorum? Çünkü yine bu yeni ayın Neptün'le de oldukça net bir üçgen açısı söz konusu. Neptün ise 5. evinizde ve 29. derecede. Demek ki bizler bu yeni ayla birlikte kritik de olsa yeni bir adım atmaya yöneleceğiz. Bu aşk hayatınızla ilgili olabilir, flört hayatınız olabilir, çocuk sahibi olmak gibi bir karar da olabilir ya da çocuklarınız temelinde bir karar olabilir. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyma şeklinde de olabilir. Yetenekleriniz, kabiliyetlerinizi kullanarak kendinizi nasıl daha iyi sergileyebilirsiniz, ortaya koyabilirsiniz. Bununla ilgili de yine önemli bir karar alabilirsiniz. Bu noktada kendinize belirlediğiniz hedefleriniz varsa, belki bugüne kadar biraz geri kalmışsak onları sergilemekte, bunun için de yine harekete geçeceğimiz o Uranüs'ün etkisiyle uyanıp birdenbire adım atma kararı alabileceğimiz önemli bir yeni ay sürecindeyiz. Neptün ve yeni ayın açısı üçgen dedim, o yüzden destekleyici, pozitif gelişmelerle karşılaşabiliriz. Kaldı ki Jüpiter ve Satürn'ün de hala birbirlerini üçgen açıyla görmeleri ve bu yeni aya da uzaktan da olsa üçgen açıyla bağlanmaları olumlu, pozitif ve yapıcı gelişmeleri hayatımıza getirecek diyebiliriz. Jüpiter'e baktığımız zaman 9. evinizde işte o meslekte yükselme, uzmanlaşma konuları burada biraz tetiklenebilir. Belki rekabetli öne geçme şansınız söz konusu olabilir. Yine Satürn'ün de 5. evinizde yer alması, Neptün'ün de bu alanda yer alması, Jüpiter'le etkileşim içerisinde olmaları da yeni adımlar attığınız takdirde sizi aslında seviye olarak yükseltecek gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olacak. Bu belki aslında aşka, ilişkiye bakış açınızı biraz değiştirdiğiniz takdirde size güzel fırsatlar getirebilecek diye düşünülebilir. Yine daha fazla eğer mesleki konularda uzmanlaşma, sosyal medya girişimleri olabilir, yine yurt dışı bağlantılı konular olabilir. Bu hedeflerinizle ilişkili konularda da güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Merkür burada sizi çok daha derin düşüncelere yönlendirecek, çok daha doğru kararlar, güçlü kararlar almanıza yönlendirecek diyebiliriz. Diğer taraftan Ay Akrep Burcu'nda zararda dahi olsa burada o içinizdeki gizli mücadeleci gücü de ortaya çıkaracak bir enerji olarak değerlendirilmeli ve mücadele etmekten, hayallerinizin peşinde koşmaktan
korkmamanız gereken bir yeni ay enerjisinin olduğunu bilmeniz gerekiyor. Evet, Venüs de hala burcunuzda, belki burada biraz zararlı bir pozisyonda olabilir. Özellikle ilişki, uzun süreli ilişki, evlilik, ortaklık, rekabette olduğunuz konularla ilgili biraz zayıf bir pozisyonda olabilirsiniz bu süreçte, ama bu konular da yine de sizin gündeminizde olacak ve bunlarla da mücadele etmek için mutlaka bu yeni ay enerjisini kullanın derim. Jüpiter ve Satürn zaten sizi destekliyor. Yeni girişimler yapmak adına, işte kendinizi geliştirmek, yurt dışına gitmek, belki yurt dışıyla ilgili bir başlangıç yapmak, yeni mesleki eğitimler almak, uzmanlaşmak, sosyal medyada belki girişimler yapmak konusunda ya da fikirleriniz, hayata bakış açınızla ilgili konularda yeni yapılanmalar içine girmeniz için sizi destekliyor. Jüpiter maddi konularınıza da dikkat çekiyor biraz. Bir diğer taraftan zaten 5. evinizi de yönettiğinden dolayı maddi konular temelinde de yeni girişimler yaptığınız takdirde size avantajlar getirebileceğini düşünebiliriz. Mars yine sizin yönetici gezegeniniz, 2. evde Yay burcunda seyrine devam ediyor. Ay sonunda sınır dışında olacağından dolayı maddi konularda belki biraz dikkatli olmamız gerekebilir sevgili yükselen akrep burçları bu noktada. Ama temel olarak yeni ay haritasına baktığımızda gerçekten de güzel destekleyici etkiler var. Gözden kaçırmamamız gereken bir diğer nokta ise Uranüs ve Neptün arasındaki 29 dereceler ve 60'lık açı. 7. evinizle baktığımız zaman 5. eviniz arasında bir 60'lık açı söz konusu. Burada kritik bir karar alabilirsiniz. Yani yeni bir ilişki başlangıcı ya da mevcut bir flörtünüzü uzun süreli bir birlikteliğe çevirme gibi kritik bir karar alabilirsiniz ya da vazgeçebilirsiniz. Aslında burada jenerasyon gezegenleri olması sebebiyle bir vazgeçiş ya da bir olayın, beklenmedik bir durumun sizi bu hedefinizden vazgeçirmesi gibi bir enerji olarak da değerlendirilebilir. Burada bu enerjiyi yönlendirmek biraz size kalacak. Ya hedefleriniz doğrultusunda güzel bir gelişme olarak değerlendirebileceğiz ya da vazgeçip sıfırdan yeniden başlamaya da açık olabileceğiz gibi duruyor. Ama her halükarda olumlu gelişmelerle bezenmiş bir yeni ay haritasıyla karşı karşıyayız sevgili yükselen akrep burçları. Gökyüzünün bize vaat ettikleri yeni ay haritasıyla bunlar. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, yeni ay özel videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bakalım bu Akrep Burcu yeni ayı 28. derecesinde Akrep Burcu'nun gerçekleşecek olan bu yeni ay sizin için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yine sorularınızı, yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakarak iletişimde olabiliriz. Cevap vermeye çalışıyorum sorularınıza. Genellikle arada bazılarını atlamış olabilirim ama onları da bazen ya görmüyorum ya sistemden geç düşüyor. O yüzden cevap alamayanlar da kusura bakmasınlar. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin ve hype seçeneğini kullanarak da yine videonun daha geniş kitlelere önerilmesine destek verebilirsiniz. Gelelim bu yeni ayın sizin için ne ifade edeceğine. Yeni ay haritası tabii ki sizin 12. evinize işaret ediyor. 12. evimiz gölge yanlarımızdır. Yüzleşmekten kaçtığımız yanlarımız, durumlar, olaylar, belki endişe ettiğimiz ya da nasıl baş edip edemediğimizle ilgili durumlarla da alakalı olabilir. Diğer taraftan biraz bir inziva süreci olarak değerlendirilebilir. Belki kendi başımıza kalmamız gereken bir sürece de işaret edebilir ki bu yeni ay bu alanda gerçekleştiğinden dolayı da böyle bir ihtiyacın bizim için bu dönemde bize fayda getireceği şeklinde yorumlanabilir. Yeni bir süreç başlangıcı yapabiliriz bu süreçte. Kendi iç yolculuğumuz için yeni bir adım atabiliriz ve bunun oldukça da faydasını görebiliriz. Öncelikle Neptün'le zaten bir üçgen açısının net oluşu, içsel dünyanızda, manevi değerlerinizle ilgili, kendinizi bulmakla, kendinizle yüzleşmekle ilgili, iç huzurunuzu sağlamakla ilgili yeni bir adım attığınız takdirde bu yeni aydan olumlu etkiler alacağınızı söyleyebiliriz. Yeni aylar zaten bildiğiniz gibi yeni adımlar atma zamanıdır ama nasılı ve ne şekilde olacağı da önemli.
Burada Uranüs'te karşıt açıda bir yeni ay deneyimleyeceğimizden dolayı ve bu yeni aya Merkür'ün de dahil olmasından dolayı bizler aslında bir uyanış yaşayacağız. Belki bir stres sonrasında, bir gerilim sonrasında, özellikle de çalışma hayatımız, gündelik sorumluluklarımız noktasında bu alandaki istikrarın sarsılmasıyla ilgili bir uyanış sonrasında da aslında biraz kendi özel alanımıza çekilmemizin, iç sesimizi dinlememizin, biraz sakin ve sessiz kalmamızın bize çok iyi gelebileceğini gözlemleyebileceğiz. Ay zaten Akrep Burcu'nda yine bize o mücadeleci ruhu da veriyor. İçimizde keşfetmediğimiz gücümüzü keşfetmemiz için de bizi tetikleyecek bu yeni ay. Kaldı ki yine Merkür'ün yine Akrep Burcu'nda olması da burada çok daha derinlemesine düşünme potansiyelimizi yükseltecek, olumlu yönde sonuçlar üretecek düşünceler içerisinde olmamızı da sağlayacak diyebiliriz. Merkür sizin baktığımız zaman yine 7. evinizi yönetiyor. Diğer taraftan 10. evinizi yönetiyor. Kariyeriniz, belki ilişkiniz, rekabetli olduğunuz konular, evliliğiniz, bu da yine toplumsal statünüzle bağlantılı olduğundan dolayı daha fazla özel hayat, ilişkiler, evlilik gibi konularda da biraz iç dünyanıza yönelmenizin, bu konuları biraz yalnız kalarak, kendinizle kalarak değerlendirmenizin size fayda sağlayacağını, özellikle bu konuların sorumluluğu temelinde bir şeyleri fark edip bir uyanış gerçekleştirip bu konularla ilgili yeni bir adım atmanın zamanı geldiğini fark edeceğiniz bir yeni ayda söz konusu olabilir, ama gerçekten de belirttiğim gibi olumlu adımlar atacağımız bir süreç olacak. Kaldı ki az önce Neptün'le bağlantısından bahsettim, ama Ayın Neptün'le, yeni ayın Neptün'le olan bağlantısı da yine 12-4 ev aksına işaret ediyor. Demek ki bizler özel hayatımızda gerçekten de bir şeyleri çözümleyeceğimiz, belki de bu alandaki hedeflerimiz doğrultusunda yeni adımlar atacağımız ama hayatımıza olumlu adımlar getirecek yeni adımlar atacağımız bir yeni ay süreci deneyimleyeceğiz. Öte taraftan Satürn de bu yeni ayı biraz daha uzak optan da olsa hala üçgen açıyla gözlemliyor, görüyor. Jüpiter ve Satürn arasında yine 8 ve 4 ev aksında bir üçgen açı söz konusu. Demek ki özel hayatımız, evliliğimiz, ortaklı işlerimiz, rekabetli olduğumuz konular temelinde bizler yapıcı, olumlu, pozitif gelişmelerle karşılaşabileceğimiz bir süreç deneyimleyeceğiz ve bu yeni ayda bu sürece destek verecek diye görebiliriz. Çünkü hem Satürn hem Jüpiter yeni ayı uzak ortada da olsa üçgen açıyla görüyorlar. Öte yandan yine Venüs sizin 8. evinizde seyrine devam edecek. İşte belki de o gündelik sorumluluklar, ilişkinin sorumluluğu, evliliğinizin sorumluluğu gibi konularda da biraz zorlanacağımız bir süreç olabilir. Belki bizim için neyin değerli olduğunu, neyin değersiz olduğunu anlamakta güçlük çekebiliriz. Burada da Venüs bizi biraz zorlayabilir gibi görünüyor, ama Akrep Burcu'nda bu kadar gezegenin bir arada olması, diğer taraftan farklı alanlarda da yine daha fazla su enerjisinin yoğun olması ve tetiklenmesi, hislerimize güvenerek yolumuza devam ettiğimiz takdirde olumlu sonuçlar alabileceğimize de işaret ediyor. Çünkü Jüpiter Yengeç Burcu'nda, Satürn, Neptün baktığımızda Balık Burcu'ndalar ve 4 tane gezegen de Akrep Burcu'nda seyrine devam ediyor. Sizin burcunuzda seyreden bir diğer gezegen Mars. Mars özellikle ay sonunda kontrol dışında, sınır dışında olacağından dolayı da kendinizle ilgili konularda baktığımız zaman Mars'ın sizin için ne temsil ettiğini, aşk hayatınız, riskli girişimler alanı olarak dikkat çekiyor. Bir diğer taraftan yine sizin 12. evinizi temsil ettiğinden dolayı hem yine o korkular, gizli yönleriniz, gölge yanlarınızla ilgili konular, hem de hayatta atacağınız yeni adımlar, riskli girişimler noktasında işler biraz çığırından çıkabilir ay sonuna doğru sevgili yükselen yaylar. Bu konuda da dikkatli olmamız gerekecek. O yüzden yeni girişimler yaparken ekstra dikkatli olmamız gerekecek ayın sonuna doğru. Diğer taraftan Plüton ve Neptün arasında da bir 60'lık açı söz konusu.
4 ve 6 ev aksında bir etkileşim, olumlu bir etkileşim söz konusu. O yüzden işte sorumluluklarımızla ilgili konularda, mesleki konularda, çalışma hayatımızla ilgili konularda da olumlu bir etki alabileceğimizi söyleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir detay yine şu olacak: jenerasyon gezegenlerinin bazen o olumlu açıları da bizim için kritik önem taşıyabilir. Buradaki kritik önem 29. derecelerde bulunmalarından geliyor. O yüzden de bizler özel hayatımız, aile hayatımız ve bu hayatın sorumluluklarıyla ilgili de bir önemli karar alabiliriz. Bu bir vazgeçiş de olabilir. Ya hedeflerimiz, hayallerimiz uğrunda koşmaktan vazgeçebiliriz ya bu özel hayat, evlilik hayatıyla ilgili bir kırılma noktası da yaşayabiliriz. Sevgili yükselen yay burçları, bu alanda da biraz dikkatli olmamız gerekecek gibi görünüyor. Temel olarak uyanıklık getirecek ve bu uyanıklık sayesinde, bu uyanış sayesinde bizler yeni adımlar atacağız. Bu daha fazla iç dünyamızda bir hesaplaşma olarak hayatımıza yansıyabilir. Ama diğer taraftansa evlilik, özel hayat temelinde de önemli gelişmelerle, pozitif gelişmelerle karşılaşacağımız bir sürece giriş yaptığımızı söyleyebiliriz yeni ayla birlikte. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları, yeni ay özel videosuyla karşınızdayım. Akrep burcunun 28. derecesinde 20 Kasım'da önemli bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bakalım bu yeni ay sizin için ne ifade edecek? Tabii ki Uranüs'te karşıtlığı bizi biraz strese koyabilir ama temel olarak, genel olarak baktığımızda ise bu yeni ayın oldukça olumlu etkileri de mevcut. Detaylandıracağım. Detaylara geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yorumlarınız, sorularınız olursa biliyorsunuz ki elimden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve yine hype seçeneğini kullanarak da kanalın daha geniş kitlelere önerilmesini de sağlayabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Gelelim yeni ayın etkilerine. Yeni ayın Akrep Burcu'nda gerçekleşmesi sizin 11. evinize dikkat çekiyor. 11. eviniz geleceğe yönelik yatırımlarınız, sosyal çevre ilişkileriniz, kariyer kazançlarınız, hedef ve hayallerinizle ilgili sevgili yükselen oğlaklar. O yüzden de bu alanda yeni girişimler yapmaya açık olacağımız bir yeni ay deneyimleyeceğimizi en temelde söyleyebiliriz. Tabii ki burada Uranüs'le karşıtlığı söz konusu. Uranüs 29. derecede Boğa burcunda, aslında Merkür'ün de yine bu yeni aya dahil olması, kavuşumda olması ve Uranüs'ü karşısına alması bana şu senaryoyu aklıma getiriyor açıkçası. Bizler aslında bir uyanış yaşayacağız da diyebiliriz. Merkür ve Uranüs'ün bu karşıtlığı durumuyla belki bir gerginlik, bir zihinsel bir gerilim yaşayacağız. Özellikle de yeni bir girişim yapıyorsak, bu aşk hayatımızla ilgili olabilir, herhangi yeni bir girişim olabilir, kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız bir durum olabilir, çocuklarımızla bağlantılı olabilir. Bu konularda bir zihinsel karmaşa, bir zihinsel zıtlaşma yaşayabiliriz ve bu aslında bizi bir uyanışa da yönlendirebilir ve bu uyanış sayesinde karşılaşacağımız bu stres sayesinde de yolumuza nasıl devam edebileceğimizi anlayıp yeni bir adım atabileceğiz hedeflerimizi gerçekleştirmek adına. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu yeni ay Neptün'le de oldukça net bir üçgen açı gerçekleştiriyor ve Neptün de 3. evinizde. Özellikle de iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim temelli, yine el becerilerinizle bağlantılı, edebi becerilerinizle bağlantılı konularda da hedefleriniz varsa, ki zaten 11. evde bu yeni ayı deneyimliyoruz ve bu hedef ve hayaller konusu vurgulanıyor. Bu konularda Neptün'le bağlantısı da bunu daha da bir vurguluyor. Bu alanda yeni bir girişim yapmak bize oldukça olumlu sonuçlar getirebilecek ama öncesinde ufak bir stres, burada yaşayacağımız bir uyanış ve bunun sayesinde de bizler önümüzde yeni bir rotayla, yeni bir hedefte belki de devam etme kararıyla yola çıkacağız da diyebiliriz. Satürn de yine 3. evde bu
Yeni ay enerjisini üçgen bir açıyla biraz daha uzak bir orbla görüyor. Ancak Jüpiter ve Satürn'ün de yine 7 ve 3 ev aksında birbirini üçgen bir açıyla görmeleri bizi öne geçirecek yapıcı güzel bir enerji olarak da değerlendirilebilir. Baktığımız zaman Jüpiter sizin yine 3. evinizi yönetiyor. Diğer taraftansa 12. evinizi yönetiyor. Beklenmedik gelişmelere karşı da yine olumlu sonuçlarla karşılaşacağımız bir durumdan bahsedebiliriz. Yani fırsatları şansa da çevirebileceğimiz, onları yapıcı bir şekilde ele alıp değerlendirebileceğimiz önemli bir süreçte geçirebiliriz. Özellikle rekabetli olduğumuz konular, belki aile içi ilişkilerimizle ilgili, ortaklı işlerimizle ilgili iletişim sorunları varsa bunları çözüp yine bu sorunları yapılandırabileceğimiz bir süreçte de olabiliriz. Çünkü Güneş'te baktığımız zaman sizin 8. evinizi temsil ediyor. Ay yine burada Akrep Burcu'nda bize mücadele gücü veriyor. İçimizde keşfetmediğimiz, ortaya çıkarmadığımız o gücü çıkarabilme potansiyeline işaret ediyor. Merkür zaten yine Akrep Burcu'nda oldukça olumlu ve derinlemesine düşünme enerjisini tetikleyecek bir enerji olarak dikkat çekiyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde olumlu bir enerji üçgeninde olduğumuzu gözlemliyoruz ve hedeflerimize yönelik de yeni girişimler yapmak için bu enerjiyi kullanabileceğimize gökyüzü işaret ediyor. Diğer taraftan Uranüs ve Neptün arasında yine 60'lık bir açı söz konusu. 3 ve 5 ev aksında girişimler için, evet, hedeflerimize yönelik girişimler için destekleyici olabilir ama 29. derecede olmaları kritik bir karar alacağımıza işaret ediyor. Yani aslında az önce dediğim gibi o Merkür-Uranüs karşıtlığı bir stresi açığa çıkaracak. Bizler burada bir uyanış deneyimleyeceğiz ve bu uyanışla birlikte de yeni bir hedef belirleyebileceğiz gibi duruyor kendimize. Sadece burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Jenerasyon gezegenlerinin olumlu açıları da bazen istemediğimiz yönde çalışabilir ve burada Uranüs ve Neptün'den bahsettiğimizden dolayı da işte istemediğimiz bir durumla karşılaştığımız zaman vazgeçme yöneliminde de olabiliriz. O yüzden bunu çok iyi değerlendirmemiz, doğru kullanmamız gerekecek. Vazgeçmememiz gerekiyor. Aksine bu süreçte kritik bir karar, son dakika önemli bir karar alacaksak hayatımızda bunu olumlu yönde kullanmamız gerekecek. Yani bugüne kadar bir hedef peşinde koşmuşsak son noktada bırakmamız bizim için büyük bir kayıp olabilir. Son noktada bir kez daha direnip bununla mücadele etmemiz bizi zafere ulaştıracak da diyebiliriz. O yüzden oldukça önemli. Baktığımız zaman Venüs Akrep Burcu'nda, Venüs'ün Akrep Burcu'nda bulunması da yeni girişimler yapmak için belki çok doğru zamanda olmadığımıza işaret ediyor gibi dursa da yeni ay bu enerjiyi destekliyor. Sadece aşk hayatımız, flört hayatımız, çocuklarla ilgili konular belki spekülasyon yaratabilecek girişimlerde bulunmamamız en azından bizim için biraz faydalı olabilir. Özellikle uzun vadeli hedeflerimiz için girişim yaptığımız takdirde olumlu sonuçlar alabileceğiz. Yine Venüs sizin kariyer alanınızı da yönettiğinden dolayı kariyer ilişkilerimizde biraz stresli olabilir bu süreçte. Çok da istediğimiz verimi alamayabiliriz mesleki konularda da. Maddi konularda Uranüs'ün bu yeni ayla karşıt açıda olması biraz stres yaratabilir üzerimizde. Buna biraz yine dikkat etmemiz gerekecektir. Aşk hayatımızda da belirttim ama yine evlilik, uzun süreli ilişkiler, bu alandaki konularda bizler olumlu bir süreç geçirebileceğiz gibi duruyor sevgili yükselen Oğlak burçları. Temel olarak yeni ay haritası bizlere bunları vaat ediyor. Dediğim gibi uzun vadeli hedeflerimiz, hayallerimiz, kariyer kazançlarımız, sosyal çevre ilişkilerimiz noktasında güzel başlangıçlar yapmaya, bir uyanış yaşamaya açık olacağız. Diğer konularda belirttiğim şekilde hayatımıza yansıyabilecek mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları, yeni bir yeni ay özel videosuyla daha karşınızdayım. Bakalım bu yeni ay sizin için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yorum ve sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yine sorularınızı da yorumlar kısmına bırakabilirsiniz.
Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve Hype seçeneğini kullanarak da daha geniş kitlelere önerilmesine de destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Gelelim bu önemli yeni ayın sizin için ne ifade ettiğine. Akrep Burcu'nun 28. derecesinde bir yeni ay deneyimliyoruz. O yüzden de sizin için önemli olabilir bu yeni ay. Sabit bir enerjide olduğundan dolayı siz de mutlaka daha doğrudan bir etki alabilirsiniz. Kariyer alanınızda bir enerjiden bahsediyoruz. O yüzden de 1-10 ev aksında biraz özellikle Kova burcunda gezegen yerleşimleriniz varsa biraz stresli görebilirsiniz bu yeni ayı ama biz genel olarak bir değerlendirelim öncesinde. Kariyerle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili konularda bu özel hayatınızda olabilir, evlilik, ilişki, ortaklı işler konularında da olabilir. Yeni adımlar atabileceğiniz bir dönemde olduğunuzu belirtmekte öncelikle fayda var ve olumlu sonuçlar alacaksınız ama yeni adımları niye atacağız? Niye bu ihtiyaçta olacağız? Buna da bakmak lazım. Çünkü Uranüs'le karşıt açıda gerçekleşen bir yeni ay. Bizler aslında bir uyanış yaşayacağız. Bizi bir şeyler dürtecek ve yeni adım atmak için de bu ihtiyacı hissedebileceğiz diyebilirim. Çünkü Merkür de bu yeni aya kavuşum etkisiyle katılıyor. Uranüs'ü de karşısına alıyor. Demek ki bizler zihinsel bir stres, bir fikirsel karşıtlık ya da bir görüş karşıtlığı da yaşayabiliriz ve bunun sayesinde de beklenmedik bir olayın bizi germesi sayesinde de hayatımıza yeni bir yön verme kararı da alabiliriz. Hedeflerimiz uğruna yeni bir rotada çizmek isteyebiliriz hayatımıza. Çünkü Neptün de bizi bu noktada destekliyor. Neptün aslında kurtarıcı gezegeni olarak dikkat çekebilir bu yeni ayın. Evet, Uranüs bizi gerecek, beklenmedik olaylarla karşılaşabileceğiz. Ama diğer taraftan da Neptün yeni adımlar attığımız takdirde önümüzü açabilecek diyebiliriz sevgili yükselen Kova burçları. Ve bu temelde dediğim gibi kariyerle ilgili olacaktır, kazançlarımızı geliştirmekle ilgili olacaktır. Çalışma hayatımız çok daha ön planda olacak çünkü ay da sizin 6. evinizi yönetiyor. Ayın yine Akrep Burcu'nda olması içimizde o keşfedemediğimiz gücün ortaya çıkmasını tetikleyecek bu yeni ayda. Öte yandan yine Merkür Akrep Burcu'nda çok daha derinlemesine çalışır, konuları çok daha derinlemesine alır. Aslında biraz doğasıyla zıt bir enerjidir ama Akrep Burcu'na geçtiği zaman uyumlanıyor bu enerjiyle ve konuları da çok daha derinlemesine ele almamızı ve o Uranüs'ün desteğiyle de uyanışımızı sağlayacak diyebilirim. O yüzden de oldukça önemli. Güneş zaten burada az önce de belirttim. Ortaklı iş, evlilik gibi konularda da bize yeni başlangıç şansını tanıyacak diyebiliriz. Öte yandan bu yeni ayın Neptün'le olan bağlantısı kazanç hanemize de olumlu etkiler getirecek. Özellikle çalışmamızın tabii ki nedeni para kazanmak. Kazançlarımızla ilgili kendimize bazı hedefler belirlemişsek, belki işte harcamalarımızı organize etmekle ilgili hedefler belirlemişsek, bu hedeflerimize ulaşmak için de yeni aydaki o Uranüs tetiklenmesiyle harekete geçeceğimizi ve olumlu sonuçlar alabileceğimizi söyleyebilirim. Zira Jüpiter ve Neptün'ün de hala destekleyici bir açısı söz konusu. Satürn ile Jüpiter yine bir üçgen açıyla birbirlerini görüyorlar 6. ve 2. ev arasında. O yüzden çalışma hayatımız ve kazanç hanemiz arasında güzel bir denge kurulacak bu süreçte. Olumlu gelişmelerle karşılaşabiliriz, yapıcı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Satürn zaten sizin klasik yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı da burada güzel etkileri açık olacağımız bir sürece doğru ilerliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki sadece Uranüs'ün sizin de yönetici gezegeniniz olması sebebiyle bu yeni ayda biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. 29. derecede kritik kararlar almaya oldukça müsait olacağımız bir süreçte olacağız. Ayrıca Neptün'le de yine 29. derecedeki Neptün'le de yine bir 60'lık açısının olması özel hayatımız, aile hayatımızla ilgili
Kritik kararlar almaya açık olacağımız bir süreç gibi görünüyor. Bu olumlu da olabilir çünkü destekleyici bir açı ama jenerasyon gezegenlerinin olumlu açıları da bazen olumsuz yönde etki gösterebilir. Kaldı ki burada Neptün'den bahsediyoruz, Uranüs'ten bahsediyoruz. Beklemediğimiz bir olay bizi belki de vazgeçmeye de yönlendirebilir. İşte burada çok önemli bu 29. derece. Şu ana kadar bir hedef uğruna mücadele etmişsek bundan vazgeçmek yerine bunun için mücadele etmeyi seçmeliyiz. Gökyüzü burada bize yine bu mesajı da alt metin olarak veriyor. Bunu da gözden kaçırmamak gerekli. Mars sizin 11. evinizde seyrine devam ediyor. Mars'ın 11. evinizdeki seyri de önemli. Özellikle ay sonunda Mars'ın out of bound yani sınır dışı olması da hedefleriniz, hayalleriniz, sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili konularda beklenmedik olaylarla karşılaşma ihtimalinize işaret ediyor. Sosyal çevrenizde iletişim konuları, kariyer ve kariyer kazançlarıyla ilgili konularda da biraz stresli bir dönem geçirme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Buna karşı dikkatli olmamız gerekecek ama bu yeni ayda atacağımız adımlar, yapacağımız girişimler kariyerimiz ve kazançlarımızla ilgili konularda bize avantaj sağlayacak. Başta bir stres hissedebiliriz. Buraya çok takılmayalım. Bu stres bizde bir uyanışı tetikleyecek ve bu uyanış sayesinde dediğim gibi bizler yeni adımlar atmak için harekete geçeceğiz ve bizim için de çok olumlu sonuçlar doğurabilecek sevgili yükselen Kova burçları. Kazançlar hanemizde güzel etkiler alıyoruz. Aşk hayatımızla ilgili yine güzel etkiler alabiliriz. Yeni başlangıçlar yapmaya açık olabiliriz. Sadece Merkür'ün hem retro hem burada Güneş'ten dolayı yanık olması, Uranüs'ü karşısına almasından dolayı da biraz flört hayatımız olumsuz etkilenebilir. Buna dikkat etmemiz gerekecek ama uzun süreli ilişkilerimizle ilgili de yine önemli, olumlu adımlar atabiliriz. Bundan geri kalmamamız gerekecek. Zaten kariyer alanımızda yeni ayı deneyimlediğimizden dolayı da güzel gelişmelere açık olacağımız bir yeni ay süreci deneyimleyeceğiz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, yeni bir haftadayız. Yeni ay videosuyla daha karşınızdayım. Akrep burcunun 28. derecesinde 20 Kasım'da oldukça önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Olumlu gelişmelere açık olacağız. Uranüs'ün o stresi bizi hemen tedirgin etmesin. Detaylarıyla aktarmaya çalışacağım. Videonun detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yine hype seçeneğini kullanarak da videonun daha geniş kitlelere önerilmesini sağlayabilirsiniz. Yorumlarınız, sorularınız olursa da biliyorsunuz ki elimden geldiğince size yanıt vermeye çalışıyorum. Arada kaçırdıklarım olabilir. Onlar da affola. Yine sorularınızı bırakabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışacağım. Geçelim videonun detaylarına. Akrep burcu demek sizin 9. eviniz demek sevgili yükselen balık burçları. Bu yurt dışı ile bağlantılı konular demek. Bu alanda belki bir yurt dışı yaşamı, bir seyahat, önemli bir seyahat olabilir. Belki sizin için, belki bir işbirliği için, bir iş bağlantısı içinde olabilir bu. Bu alanda önemli gelişmelerle karşılaşabiliriz. Yeni girişimler yapmaya açık olabiliriz. Yine mesleki konularda uzmanlaşma eğitimleri olabilir ya da farklı konularda kendimizi geliştirmek adına alabileceğimiz eğitimler söz konusu olabilir. Sosyal medya girişimleri, yine üniversite öğrencileri, üniversite eğitimiyle ilgili konularla da bağlantılı bir yeni ay deneyimleyeceğimizi söyleyebilirim. Bu yine yaşam felsefemiz ve inançlarımız temelinde de deneyimlenebilir tabii ki. 9. ev bununla da ilişkili, değer yargılarımızla da bağlantılı. Yeni ayın enerjisi bu konu başlıklarında açığa çıkacak ama nasıl çıkacak? Uranüs'ün karşıtlığıyla aslında tetikleneceğimiz ve bir uyanış yaşayacağımız, bu tetiklenme sayesinde de yeni adımlar atma ihtiyacı duyacağımız bir yeni ayla karşı karşıyayız. O yüzden oldukça önemli. Merkür de Akrep burcunda ve
tam karşısına alıyor Uranüs'ü ve bu karşıt enerji bir uyanış sağlıyor. Evet, belki fikirsel bir zıtlaşma, beklenmedik bir olay, beklenmedik bir fikir çatışması bizi biraz gerebilir ama bu sayede bir uyanış yaşayacağız ve dediğim gibi yeni bir adım atma ihtiyacı doğacak ve bu adımı attığımız takdirde de hedeflerimize, hayallerimize ulaşmak için de oldukça olumlu bir adım atmış olduğumuzu fark edeceğiz de diyebilirim sizin için. Ve bu temelde 9. ev konularıyla bağlantılı olacak. Ay Akrep Burcu'nda evet çok olumlu çalışmıyor gibi duruyor ancak Ay'ın Akrep Burcu'ndaki enerjisi içimizdeki o güçlü mücadeleci gücü de tetikleyecek. Ayrıca Mars'ın Yay Burcu'nda olması zaten özellikle kariyer ve statü konularında bize mücadeleci bir enerji sağlıyor. Merkür yine Akrep Burcu'nda konuları çok derinlemesine ele almamız için bize destek oluyor. Güneş de yine özellikle gündelik sorumluluklarımız temelinde belki yine çalışma hayatımızla ilgili konularda yeni adımlar atmamız için bize destek veriyor. Aslında yelpaze biraz geniş olabilir ama bizler nereye nasıl yöneleceğimizi bildiğimiz takdirde çok da büyük bir sorun yok ama temelde 9. ev konularında girişimler yapmamızın bize fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Zira çünkü sizin yönetici gezegeniniz Neptün'le bu yeni ayında bir üçgen açısı söz konusu ve Neptün sizin burcunuza geri dönmüş durumda sevgili yükselen balıklar. O yüzden de son defa kritik bir karar alabiliriz. Hedeflerimiz, hayallerimizi gerçekleştirmek adına bu yeni ayla birlikte Uranüs 29. derecede, Neptün 29. derecede, 3-9 ev aksında bir 60'lık açı söz konusu. Bu tetiklenme sizi kritik bir karar almaya yönlendirecek ama sizin için gerçekten de hayallerinizi gerçekleştirme potansiyeli taşıyacak. O yüzden evet belki bir stres hissedebiliriz en başta ancak bu stresi doğru yönlendirdiğimiz takdirde bize olumlu dönüşleri olacağını bilmemiz gerekiyor. Özellikle de kendimizle ilgili, kendi hedeflerimiz, hayallerimizle ilgili güzel enerjiler sağlayacak. Zira Jüpiter ve Satürn arasında da yine sizin burcunuza geri dönen Satürn arasında da olumlu bir enerji, üçgen açı söz konusu. Hayallerinizi gerçekleştirmek için, adım atmak için doğru bir zamandasınız. Risk aldığınız takdirde olumlu yapıcı sonuçlarla karşılaşacaksınız. Bunu gayet net söyleyebiliriz. Jüpiter de sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bu enerjiyi çok daha güçlü hissedebilirsiniz sevgili yükselen balık burçları sizler. Sadece Neptün ve Uranüs arasındaki o 29 derecedeki 60'lık açıya biraz dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü Neptün ve Uranüs olumsuz yönleri de tetiklenebilir. Yani beklenmedik, çok da tahmin edemediğimiz bir durum. Bu kadar zamandır mücadele ettiğimiz bir şey için bizi vazgeçtirebilir. Yani Neptün'de o vazgeçme enerjisi var. Belki ayak kaydırma enerjisi de olabilir. Buna karşı biraz dikkatli olmalıyız. Son kez mücadeleci durduğumuz takdirde, o ruhumuzu ön plana çıkardığımız takdirde hedef ve hayallerimize ulaşmamız noktasında önümüzde belki yine tabii ki engeller olabilir ama büyük bir engeli daha aştığımızdan dolayı da hedeflerimize ulaşmak için büyük bir yol kat etmiş olacağız. İstikrarlı durmalıyız. Karşımıza gelebilecek beklenmedik olayların bizi yıkmasına müsaade etmemeliyiz. Çünkü yeni ayda Neptün'ün üçgen açısı bunu bize vaat ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için oldukça güzel bir enerji var. Bu yeni ayda bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Merkür ve Ay da bize o mücadeleci enerjiyi sağlıyorlar. Bunun bilinciyle yolumuza devam etmemiz gerekecek. Venüs Akrep Burcu'nda seyrine devam ediyor. O yüzden de bizler krizler, problemler, maddi konularda biraz zayıf bir enerji hissedebiliriz. İletişim kurmakta belki biraz zorlanabiliriz. Bu süreçte istediğimiz bağlantıları kurmakta da zorlanabiliriz ama bu da yine bizi yeni ayın olumlu enerjilerinden uzak tutmayacaktır. Yeni ayda adım atmak için mutlaka hazır olun. Olumsuzlukların sizi hedeflerinize ulaşmaktan caydırmasına müsaade etmeyin. Diğer taraftan Satürn ve Jüpiter'in de bu yeni ayı uzak orbla da olsa üçgen açıyla görmesi hala oldukça akışında pozitif, olumlu bir enerjinin sörküle olduğuna işaret ediyor.
Mutlaka bu yeni ayı olumlu şekilde değerlendirmeye çalışın. Zaten gökyüzü bize bunu vaat ediyor ve siz de bunu görmeye çalışın ve değerlendirmeye çalışın sevgili yükselen balık burçları. Yeni ayın bize vaat ettikleri bu şekilde olacak. Kariyerinizle ilgili, kazançlarınızla ilgili konulara ay sonunda biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Çünkü Mars sınır dışı pozisyonda olacağından dolayı bu alandaki konuları kontrol etmekte zorlanabiliriz. Aşk hayatımızla ilgili zaten avantajlı bir süreç geçiriyoruz. Evlilik ve ilişkilerimizde de yine Merkür'ün bu yeni ayda hem yanık olması hem de Uranüs'ü karşısına alması sebebiyle biraz zorlanabiliriz. İletişime dikkat etmemiz gerekebilir. Belki eleştirilerimizi doğru yönlendirmekte de fayda olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.